Merhaba arkadaşlar, ben Elif Prense. Bebeğim örgülerim örgü kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir kazak çalışmasıyla geldim. Bu modelin anlatımını yapacağım ve büyük bir keyifle öreceğiz. Ve özellikle benden büyük yaşlar için örgü örmemi isteyen arkadaşlar, tam sizlik bir model. Yazdığınız yorumlara hep kulak veriyorum. Ve yine büyük bir çalışmayla karşınızdayım. Yani büyük bir çalışma derken kaç yaş diye sorarsanız arkadaşlar, neredeyse oğluma olacak. Yani benim oğlum 10 yaşında, öyle söyleyeyim size. Ama bu rahat 5, 6 belki 7 yaş, hani öyle söyleyeyim. Benim çocuğum biraz ufak tefek bir çocuk. Giyilebilecek büyüklükte. Videonun sonunda en boy ölçülerini, kol ölçülerinin tamamını verdim arkadaşlar. Misinalı şişle ördük. Misinalı şişle örmeye yeni başlayan ya da daha önce hiç misinalı şiş kullanmayan arkadaşlar, hiç önemli değil. İnanın çok kolay öreceksiniz. Hep bana inandınız, güvendiniz ve ben sizin güveninizi boşa çıkarmadım. Hiç örgü bilmeyen arkadaşlarım neler ördüler. Yine arkadaşlar, misinalı şiş fobisi olan, daha önce kullanmadım, ben öremiyorum diyen arkadaşlar, uzun bir misinalı şişle anlattım. Yani özellikle 80 santim ve 100 santim misinalı şiş kullandım. Misinalı şişle nasıl rahat örebileceğinizi teknikleriyle de modeli anlatırken gösterdim arkadaşlar. Çok kolay ve çok keyifli ve özellikle bakın, sadece düz örgü o kadar kolay ki, sadece renk geçişleriyle beraber dümdüz örerek elde ettiğimiz bir çalışma. O yüzden hiç tereddüt etmeyin. Mutlaka çok da güzel bir model. Misinalı şişle bu modeli örün. Ve bugün arkadaşlar, bu görmüş olduğunuz şu kol çalışmasında da bakın, hiç dikiş yok. Yani kolumuzu da misinalı şişle dönerek ördük, dikişsiz ördük. Yani tamamıyla dikişsiz, hiç elimize iğne iplik almadan örüp bitirdiğimiz bir çalışma oldu. Ben pembe ve gri tonlar kullandım ama model unisex bir modeldir arkadaşlar. Kız ya da erkek çocukların tamamına, hatta yetişkinlerde de kullanabilirsiniz. Yetişkin erkeklerde ve bayanlarda da kullanabileceğiniz bir model çalışması. Ve arkadaşlar, şu görmüş olduğunuz yaka kısmı var ya, boyun kısmı, benim başımdan bu yaka geçti, öyle söyleyeyim size. Yani birkaç ilmek daha artırarak yetişkine de örebilirsiniz. Sadece ne yapacaksınız biliyor musunuz? Daha büyük örmek isteyen arkadaşlar, eğer şu yaka darsa, bunu 5-10 ilmek daha artırıp yakanın ölçüsünü alarak, baş çevrenizin ölçüsünü alarak öreceksiniz. Sadece şu roba artışlarını daha da artıracaksınız. Yani genişleyecek ve omuzla kol altı mesafenin ölçüsüne göre bu artırmaları yapacaksınız. Sonra zaten bütün olarak örülüp bitiriliyor. Yani çok kolay ve her yaşa örülebilecek bir çalışma. Şimdi bunu ne dedik? 4, 5, 6 belki 7 yaş, bilmiyorum. Ölçülerini verdim. Çocuğunuzun beden ölçüleriyle kontrol edebilirsiniz. Büyüklüğünde bir çalışma. Fakat bunu daha küçük örmek isteyen arkadaşlar oluyor. İşte ben bir model anlatıyorum. Eğer model böyle büyük bir çalışmaysa, işte 0-1 yaş, 2 yaş, 3 yaş soruları soruluyor. Kaç ilmek diye. Eğer küçük yapmak istiyorsanız, benim kullanmış olduğum ip 100 gram ve 250 ya da 220 metre uzunluğunda arkadaşlar. Bu Nako Elite Baby den bir tık ince, ama onun dokusunda ve onun ördüğümüz şişlerle örülen, daha önce zaten bu ipi kullanarak birkaç anlatım yaptım. Çok da hoşuma giden bir ipti. Ama küçük örmek istiyorsanız 330 metre uzunluğunda, özellikle Alize'nin Happy Baby'si arkadaşlar. Çok da severim dokusunu. Bütün markaların belirgin iplerini çok seviyorum. 330 metre iplerde de arkadaşlar Alize'nin Happy Baby'sine bayılıyorum. Belki daha farklı markaların yine aynı özelliklerde güzel ipleri vardır ama ben Alize Happy Baby'den çok memnunum.
Yani küçük örmek isteyen arkadaşlar 330 metre uzunluğunda bebe ipi kullanarak şiş numaralarını da 3 milimetre tutarak daha küçük boyutlarda örebilirler. Sayılarla oynamak istemeyen fakat bir tık büyük örmek isteyen arkadaşlar olursa onlar da yine bir tık kalın. Mesela Alize'nin Baby Best'i arkadaşlar ya da Nako'nun, işte marka da vermek istemiyorum ama özellikle soruluyor. Vermenin de bir sakıncası yok. Hepsi bizim ülkemizin firmaları. Her birinin belirgin iplerini özellikle çok seviyorum. O yüzden ip markalarının her birini sevdiklerimle beraber, hani serisiyle beraber dile getirmekten hiç çekinmedim bugüne kadar. Yine de çekinmiyorum. Yani bir tık kalın Alize Baby Best olur ya da Nako'nun daha kalını olur. Himalaya olur arkadaşlar, kar topu olur. Ama dikkat etmeniz gereken şey şu olsun. Eğer büyük örecekseniz bir tık kalın olması ve 4 milimetre örgü şişi kullanarak şu görmüş olduğunuz ölçülerden 1-2 beden daha büyük örebilirsiniz. Sadece iplerle oynayarak ya da işte 330 metre ip kullanarak yine küçültebilirsiniz arkadaşlar. Onun haricinde büyütmek isterseniz yaka sayısı ve roba ile oynayarak, tabi kol ve beden boyu da aynı şekilde orantılı bir şekilde büyüterek büyütebilirsiniz. Unisex bir model dedik. Hem kız hem erkek çocukları için çok uygun bir çalışma. Bakın arkası da çok güzel. Bir de özellikle bu yaka düşürmeye takan bazı arkadaşlar var. Benim şu yakadan başlamalı kalıp çalışmam, yani şuradaki ilmeklerin ön, arka ve kol ilmeklerin dağılımından kaynaklı ortaya çıkan kalıbım arkadaşlar yaka düşürmeye ihtiyaç olmuyor. Ben uzun zaman birçok bebeğe aynı kalıplarla beraber örgüler ördüm ve uzun süre kullanıldı. Hiçbirinin yakası çocuğun boğazına takılmadı. Yani yukarıya doğru durmadı. Ama bu modelde arkadaşlar yaka düşürme de çalıştım. Şurası, şu arka bedenden, bakın şu kol hizamızın olduğu yerde şurada yaka düşürme de var. Yaka düşürme sevdalı arkadaşlar gözünüz aydın, bunda yaka düşürme var. Bu yaka düşürme tekniğini başka çalışmalarda, başka yaka düşürmelerinde de uygulayabilirsiniz. Teknik hep aynıdır arkadaşlar. Genelde özellikle çocuk örgülerinde 3 kez geri dönmek yeterli oluyor. Yani toplam 6 sıra ediyor. 6 sıra şu ön beden aşağıya kaydığı zaman güzel bir yaka düşürme oluyor. Evet, bütün her şeyi söylediğime göre, evet, bir şey daha söyleyeceğim, özür dilerim. İplerimiz arkadaşlar Lady Yarn, zaten örerken göstereceğim ipleri. 1,5 yumak civarı pembe ipten kullandım arkadaşlar. Bakın yarım yumak kadar da gri ipten kullandım. Yani 2 yumağa yakın pembe ipten, yarım yumağı civarı da gri ipten kullandım. İplerinizi böyle hazırlayın. Toplamda 2,5 yumak kadar ip kullanarak böyle kocaman bir kazak çalışmasını yapmış olduk. Evet, bu yine lafı çok uzattım ama anlatmam gereken şeyler vardı. Modeli beğendiyseniz arkadaşlar videoya geçmeden önce beğenilerinizi ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz şayet, kanala abonelikler ücretsizdir arkadaşlar. Abonelik sırasında ya da sonrasında sizlerden herhangi bir ücret talep edilmez. O yüzden gönül rahatlığıyla kanalıma henüz abone olmayan, abone olmakta çekinen arkadaşlar gönül rahatlığıyla abone olabilirsiniz. Yorum yapın dedim. Özellikle yorumları örüp bitiren arkadaşlar, sizlerden uzun ve açıklamalı yorumlar bekliyorum. Kaç yaşa ördünüz? Nasıl kolay ördünüz mü? Özellikle misinalı şişle örerken eğer yeni örmeye başladıysanız tecrübelerinizi benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdi bu güzelliği örmeye hemen başlayalım. Arkadaşlar, model çalışmamı Lady Yarn'ın Baby Honey serisiyle yapacağım. Anti peeling özelliği olan, yani keçeleşme yapmayan güzel bir bebe örgü ipi.
Bu marka iple size birkaç tane anlatım yaptım ve dokusu çok hoşuma gitmişti. Şimdi bu çalışmada da yine aynı ipi kullanacağım arkadaşlar. Gri ve pembe renkleri kullanmayı düşünüyorum. Aynı ipi kullanmak isteyen arkadaşlar, ipin özelliklerinden bahsedeyim. 100 gram ve 220 metre uzunluğunda örgü ipimiz. Güzel bir tatlı grisi var. Yine pembe ipim de aynı şekilde 100 gram 220 metre uzunluğunda. Renk numarası baktım ama renk numarası yok arkadaşlar. Şöyle orta kalınlıkta güzel bir örgü ipi. Evet arkadaşlar, şimdi modelime şu gri ipimden başlayacağım. Misinalı şişle öreceğimiz çok güzel bir çalışma olacak. Çok da kolay olacak. Daha önce misinalı şişle örgüler ördük. Elimiz biraz alışkın ama hiç alışkın olmayan arkadaşlar. O kadar ayrıntılı anlatacağım, nasıl öreceğinizi göstereceğim. Ki siz de örmek isteyeceksiniz ki çok zevklidir misinalı şişle örgü örmek. Şimdi örgümüze yakadan başlayacağız arkadaşlar ve 80+1 ilmekle başlayacağız. 3,5 milimetre örgü şişi kullanıyorum. Sizde eliniz sıkıysa 4 numara, değilse 3,5 numara örgü şişi ile beraber örebilirsiniz. Evet, sıkı olmayacak şekilde bakın, ilmeklerimi çok sıkmadan 80+1 81 ilmekle başlayacağız. Misina ile dönerek öreceğimiz için bu 81. ilmeğimizi birleştirme ilmeği olarak kullanacağız. Yani iki ucu birleştirmek için bir ilmeği kullanacağız ve bize 80 ilmek kalacak örgümüzü örebilmemiz için. Evet, şişlerimize alıştığımız şekilde nasıl ilmek atıyorsanız 81 ilmeğimizi atalım, sonra örmeye başlayalım. Evet arkadaşlar, bakın misinalı şişime 81 ilmek attım ve örgüye başlayacağız. Şimdi özellikle uzun misinalı şiş kullandım. 80 santimlik misinalı şişim var. Aslında benim şişlerim şu görmüş olduğunuz kısımlardan çıkartılıyor. İstediğim uzunlukta misina takabiliyorum. Yani 60 santimlik misina da takabilirdim ama özellikle takmadım. Niye takmadım? Çünkü birçok arkadaşımın misinası uzun geliyor. Ve diyor ki ben örmekte zorlanıyorum. Ben de hep diyorum ki örmekte zorlanmazsınız. Misinanızın uzunluğu ne kadar uzun olursa olsun hiç önemli değil. O yüzden uzun, bakın örgümün ilmeklerimden ne kadar uzun bir misinam var. Şimdi nasıl çok rahat bir şekilde öreceğinizi size göstereceğim. Arkadaşlar bakın, şöyle ilmeklerimin arasından, bakın bir kısmı bir tarafta böyle ortalama yarısını almış gibi oldu. Diğer tarafta olacak şekilde misinamın fazlasını çıkartıyorum. Şu attığımız ilmeklerin dönmemesi gerekiyor. Bakın şöyle düz bir şekilde olduğuna emin olacak şekilde misinamın fazlasını böyle aradan çıkartıyorum. Şöyle yavaş yavaş yapacağım ki çok rahat bir şekilde görün. Aynısını yapın. Bakın, ilmeklerimin saymadım ama göz kararı ortadan ayırdım. Yarısı bir tarafta, yarısı diğer tarafta olacak şekilde ne yaptım? Ayırdım. Şimdi arkadaşlar, şu baştaki ilk ilmeği geliyorum. Bakın, yandaki şişi alıyorum. 81 ilmeğimiz var ya. Şu birinci ilmeği, yani ilk başlamış olduğum ilmeği diğer şişime aldım. Şimdi bakın, hemen arkasında son ilmeğim 81. ilmeğimi de geliyorum bunun üzerinden geçiriyorum. Bakın, kitlemiş oldum, gördünüz mü? Bu kadar kolay. 2 ilmeği bağlamış oldum. Ne oldu? Benim bir ilmeğimi bağlamak için kullandım. Artık şişimde 80 ilmeğim kaldı. Bakın şimdi. Şu örecek olduğum şişi bakın boşa çıkarıyorum. Görüyor musunuz?
çıkart. İlmeklerim düz bir şekilde. Şimdi örmeye başlayacağız. Bakın başlıyorum. Zaten hep düz örgü öreceğiz arkadaşlar. Çok keyifli öreceksiniz. Bakın başladım ve örüyorum. Benim şu görmüş olduğunuz misinanın bana hiçbir zararı yok. Bu isterse 100 santimlik misina olsun. Şurası benim tur başlangıcım. Hemen şuraya bir işaretleyici takayım. Şurası tur başlangıcımız belli olsun. Bu önemli. Yani başlangıç ipimizden de şuradan da anlayabilirsiniz ama bir işaretleyici takarsanız daha sağlıklı olur. Sonra başlıyorum örmeye arkadaşlar. Bakın ilk birkaç sırayı birlikte öreceğiz. Var olan 80 ilmeğimi düz örgülerle örmeye başladım. Bakın. Çok keyifli öreceksiniz. Eğer daha önce hiç misinalı şişle örgü örmediyseniz, örmeye cesaret etmediyseniz arkadaşlar mutlaka deneyin. Hem çok kolay, hem çok zevkli, hem dikişsiz harika örgüler örebiliyoruz bu şekilde. Birçok arkadaşım zaten böyle 1-2 denedikten sonra o keyfi aldılar ve artık diyorlar ki Elif Hanım misinalı şişle örebileceğimiz modeller bize anlatın. Çok keyifli örüyoruz diyorlar. Bakın şimdi şu fazlasını çıkarmış olduğum kısma kadar var olan ilmeklerimi sorunsuz olarak örüyorum. Şu ipimi de şöyle alayım. Düz örgülerle beraber bakın ördüm ve bitti. Şimdi buranın fazlasını da yine şu arka kısma alıyorum. Bakın. Bu kadar kolay. Ve örmeye devam ediyorum arkadaşlar. 80 ilmeğimin tamamını bu şekilde örüyorum. Bir iki sıra sonra çok daha rahat böyle ilmekler kendiliğinden kayacak arkadaşlar. Çok daha rahat öreceksiniz. Bu bizim ilk sıramız olduğu için biraz daha yavaş örülüyor. Ben de özellikle yavaş örüyorum ki iyice görün ne yaptığımı diye. Örmüş olduğumuz model unisex bir modeldir arkadaşlar. Hem kız hem erkeklik bebekler için örebilirsiniz. Biraz da büyük bir çalışma yapmayı planlıyorum. Yaka genişliğime göre bedenimi de ayarlayacağım arkadaşlar. 80 ilmek oldukça geniş bir çalışma. Yani hem kız hem erkek bebeklere sadece iplerinizin rengini ayarlayarak örebilirsiniz. Bakın turum bitti. 80. ilmeğimi ördüm. Bakın tur başlangıcındaki işaretleyicim burada. Şimdi böyle oldu. İkinci tura geçeceğiz. Hep aynı şeylerin tekrarını yapacağız. Bakın örecek olduğum şişi çekiyorum. İlmeklerimin olduğu böyle örecek olduğum kısma ilmekleri taşıyorum. Bakın örecek olduğum şişi de kullanacak olduğum şişi de şöyle fazlasını aldım. Görüyor musunuz? Bundan sonra hep böyle çalışacağız. Tur başlangıcında. Şunu yine takalım. Tur başlangıcımız belli olsun. Bakın şimdi ikinci tura başlıyorum. Hiçbir şey değişmiyor. Geliyorum. Düzgünce örüyorum. Şu ilk ilmeği örerken dikkat edin. İpiniz bol kalmasın. Sadece ona dikkat edin. Sonra hep aynı şeylerin tekrarı. Bakın sadece burada misinamın fazlası var. İlmeklerim hep şişimde. Şimdi bir sıra daha öreyim. Böyle tamamlayayım. Bakın kendiliğinden ilmekler geliyor. Görüyor musunuz? O kadar kolay ki.
Bakın. Bunu böyle aldım. Burası hala böyle kalıyor. Sadece fazla olan misina hep dışarıda kalıyor. Turum bitince zaten bu boşa çıkacak. Tekrar göstereceğim. Ben sadece var olan ilmekleri düz örgü olarak örüyorum. Bakın. Fazlası hep dışarıda. Sadece ilmekleri şişimin üzerinde örebilmek için şiş ucuma doğru çekiyorum arkadaşlar. Şu aşağıya hiçbir şey yapmıyorum. Burası böyle duruyor bakın. Sadece ilmekleri şişimin üzerinde örebilmek için şişin ucuna doğru itiyorum. Hep aynı şeyi yapacağız. Hiç değişen bir şey yok. Bir kez daha göstereyim. Şimdi ikinci turumuzu da bitirmiş oluyorum. Bakın son 2 ilmeğimi ördüm. Bakın tur bitti. Ne yapıyorum? Şimdi bu şişle öreceğim. Bu şişte de ilmeklerim olacak. O yüzden bakın ilmekleri taşıdım. Hiç değişen bir şey yok. Hep aynı şeyler. Yine şu işaretleyicimizi takalım. Tur başımız belli olsun. Bakın şimdi 3. tura başlıyorum. Bakın geliyorum. Alıyorum, örüyorum. Bakın buradaki ilmeği, ipi sadece bol bırakmayın. Ona dikkat edin. Onun haricinde hep aynı şeylerin tekrarını yapacağız. Evet arkadaşlar, şimdi 3. turumuzu örüyoruz. Bunu muhtemelen 10 tura tamamlayacağım. Çok emin değilim. Görüp karar vereceğim. Bu boğaz kısmında bir bağcık çalışması yapacağız. O yüzden muhtemelen 10 turdan sonra böyle ilik gibi bağcıkların geçebileceği yuva açacağız. Çok basit bir çalışma. Dediğim gibi çok zevkle öreceğiz ve çok kolay bir çalışma olacak. Yani 2 renk ip kullanmayı düşünüyorum. Belki bunu 3 renge bile çıkartabilirim. Desen çalışması yapabilirim. Duruma göre hareket edeceğim. Çok ama kolay çalışma yapacağım ve hep düz örgü öreceğiz arkadaşlar. Hiç model çalışması yapmayacağız. Sadece renk ve desen çalışmasıyla çok güzel bir kazak öreceğiz sizle. Ve zaten son 1 yıldır bu tür kazaklar çok böyle moda. Eminim her biriniz büyük bir keyifle örüp bebeklerinize, çocuklarınıza, hatta kendinize de örebilirsiniz arkadaşlar. Önemli olan şu yaka kısmının baştan rahatça girip çıkması. Başınızdan rahat girip çıkıyorsa istenen her yaşa göre aynı şekilde sadece roba artışlarıyla büyütülerek örülebilir. Örerken de anlatacağım. Evet, şöyle 10 tur civarı örüp tekrar geliyorum. Evet arkadaşlar, tam 10 tur boyunca örmüş oldum. Bakın şöyle saydığımızda 2, 4, 6, 8, 10 sıra örgümü ördüm. Şimdi ön ortada arkadaşlar bağcığımızın geçebilmesi için bir çalışma yapacağız. Bakın şurası benim ön ortam olacak. Öyle ayarladım. Şuradan saydığımda 60 ilmekten hemen sonra 60 ilmek sayıp ayraç takabilirsiniz. Tur sonundan itibaren saydığımızda da bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. ilmek. Nasıl isterseniz öyle sayın. Geriye sayarsanız 20, tur boyunca sayarsanız 60. ilmeğin olduğu yere tam burası
ön ortamız. Buraya bir işaretleyici taktım. Şimdi bakın 10. turu bitirdim. Sadece misinamı bakın şöyle asılıyorum ve fazlasını dışarı alıyorum ve örmeye başlıyorum. Şimdi arkadaşlar o ön kısımda işaretleyicimizi koyduğumuz yerin sağında ve solunda böyle ilik çalışması gibi bağcığımızın geçebilmesi için bir ilik çalışmasına benzer çalışma yapacağız. Şimdi örüyorum. 65 ilmek örelim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 55 ilmek örelim. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. İnşallah doğru mu saymışımdır. 51, 52, 53, 54, 55. Evet, doğru saymışım. 55 ilmek ördüğümde bakın arkadaşlar. Ayracım burada. Önünde 5 ilmeğim var. Şimdi bunun hem sağına hem soluna ilik çalışması gibi bir çalışma yapacağız. Şimdi 5 ilmeğim kaldı ya, 55 ilmek ördüm. Bakın 56 ve 57. ilmeği birlikte ördüm. Yani bir ilmek eksilttim. İlik açar gibi bir doladım. 1, 2, 3 ilmeği ördüm. Tam ön ortadayım. Bunu yine şişimize alalım. Şimdi aynı şeyi burada yapacağız. 3 ilmek örelim. 1, 2, 3 ilmek ördüm. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeği birlikte ördüm. Evet. Bahsetmiş olduğum çalışma buydu. Bakın burada bağcık buradan girecek, buradan çıkacak. Bu kadar kolay. İlmek sayım değişmedi. İlmek kestik ve kestiğimiz ilmek yerine artırmamızı yaptık. Şimdi işaretleyiciden sonra 20 ilmeğim kalmıştı. Bu 20 ilmeği de ördüm ve turumu tamamladım. Yine 80 ilmeğim var şişimde. Bakın fazlasını aldım ve yeni tura başlıyorum. Arkadaşlar yine 80 ilmeğimizle beraber birkaç tur öreceğiz. Sonra şu başlangıçla şu anda örmüş olduğumuz ilmekleri çok basit bir teknikle birleştireceğiz ve bizim bağcık yuvamızı biz oluşturmuş olacağız. Bu benim birinci turum. Birkaç tur örüp geliyorum hemen. Evet arkadaşlar bakın. Şu çalışmamızdan sonra 1, 2, 3 tur boyunca örgümü ördüm. Şimdi şu yukarıdaki ilmeklerle aşağıdaki başlangıç ilmeklerimizi birleştireceğiz. Bakın yeni tura geçiyorum. Bu da çok kolay bir çalışma. Çok keyif alacaksınız. Bakın arkadaşlar bunu nasıl yapacağız? Bakın şuradaki tur başlangıcındaki ilk ilmeğimi takip ediyorum. Geliyorum ta şu aşağıya başlangıç ilmeğimin olduğu yere. Bakın. Onun başlangıç ilmeği bu. Hatta birkaç ilmeğe çalışırken şöyle tığ yardımıyla yapalım. Kolay olur. Bakın. Bakın bu ilmeğin başlangıç ilmeği bu. Bunu şöyle yukarı alıyorum. Geliyorum. Şişime aktarıyorum. Bunu birkaç başlangıç olduğu için birkaç kez böyle yapacağım. Hem siz
daha rahat anlayabilin diye. Evet. Şimdi bu ilmekle arkadaşlar tur başındaki ilk ilmeğimi, bakın 2 ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. Bu kadar kolay. Başka hiçbir şeysi yok. Geldim ve 2 ilmeği bakın birlikte düz olarak ördüm. Şimdi sıradaki ilmeğe bakalım. Yine aynı şekilde. Bakın şöyle geliyoruz. Bakın ikincisi burada. Görüyor musunuz? Yine buraya tığ yardımıyla şöyle girelim. Daha kolay görün diye böyle yapıyorum. Geldim. Bu ilmeği şişime taktım. Ve sıradaki ilmekle beraber ikisini birlikte ördüm. Birleşiyor. Bakın bundan sonra çok kolay ilerleyecek. Zaten dönmüş oldu. Bakın sıradaki ilmek bu. Hiç daha tığa gerek yok. Yukarıya aldım ve ikisini birlikte ördüm. Bakın geliyorum. Hemen belli zaten. Bunlar bakın hep yan yana ilmekler zaten. Sıradakini aldım. Şişime taktım. Ve 2 ilmeği birlikte ördüm. Bakın sıradaki hemen yanında zaten bakın. Hep sırayla devam ediyor. Sıradakini aldım. Şişime taktım. İkisini birlikte ördüm. Bakın arkayı çevirdiğimde görüntünün güzelliğine bakın arkadaşlar. Bu şekilde örgüyü birleştiriyoruz. Burada bağcığımızın rahatça geçebileceği bir bağcık yuvası oluşturmuş oluyoruz. İlmek sayımız yine değişmeyecek. Çünkü aşağıdaki ilmekle yukarıdaki ilmeği birlikte örüyoruz. 80 ilmeğimiz var ve yine 80 ilmek olarak devam edecek. Bu şekilde turu tamamlayalım. Sonra da arkadaşlar turumuzu tamamlayıp yine 80 ilmeğimiz kaldıktan sonra var olan 80 ilmeğimizle beraber artık düz örgülere devam edeceğiz. Başlangıçta yaptığımız gibi hep 80 ilmekle tur örerek şöyle 10-15 santim uzunluğunda bir örgü öreceğiz. Bu da boğaz kısmımız olacak arkadaşlar. Şimdi şu birleştirmeleri bitirelim. Sonra 80 ilmeğimizle yine düz örgülerle beraber örgümüzü örmeye devam edelim. Böyle istediğim yüksekliğe ulaşınca artık roba ayrımları yapacağız. Kolları, ön bedeni, arka bedeni ayıracağız. Bu kısımda yine birlikte devam edelim. Arkadaşlar bakın 80 ilmeğimi hep aynı şekilde birleştirdim. Böyle 2 kat bir çalışma oldu. Bakın bağcık girecek yerlerimiz burası olmuş oldu. Amacımız bu çalışmayı yapabilmekti. Ardından 80 ilmeğimle beraber örmeye devam ettim. Kaç tur ördüğümü sayalım. Şimdi sayıp söyleyeyim. Bakın birleştirme yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 tam 25 tur boyunca örgümü ördüm. Santim olarak santim uzunluğu vermem gerekirse arkadaşlar tam 10 santim uzunluğunda bir örgü elde etmiş oldum. Hatta şöyle en uzunluğu da vereyim. Şu yaka kısmını da isterseniz kendi örgünüzle kontrol edin. Arkadaşlar 19,5 santim genişliğinde ikiye katlanmış halinde bir örgü elde etmiş olduk. Şimdi robalarımı ayırdım, işaretledim. Nasıl ayırdığımı da size söyleyeceğim. Bakın bu 2 tane bağcık girişinin olduğu yerde tam ön orta kısmımızı işaretlemiştik. Bu işaretleyicim duruyor.
Şimdi ön beden için bu işaretleyiciden sonra bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ilmek sağda. Yine 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ilmek solda olacak şekilde. Yani toplamda 26 ilmek önlere bıraktım ve birer ayraç taktım. Roba ayrımlarım bakın 2 ilmek. İkinci ayracımı bu 2 ilmekten sonra taktım. Koluma geçtim. Kol ilmek sayım 12. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 ilmek saydım. Bir ayraç taktım. Roba ayrım ilmeklerim 2 ilmek. 2 ilmekten sonra bir ayraç daha taktım. Ve arka bedenim için 22 ilmek ayırdım. Onu da sayarak kontrol edelim. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ilmek saydım. Bir ayraç taktım. Yine roba ayrım ilmeğimi 2 ilmek bıraktım ve bir ayraç daha taktım. Arkadaşlar 2, 4, 6, 7 ilmek roba başlangıcının orada ve öncesinde de bakın 2, 4, 5 ilmeğim kaldı. Yine toplamda ikinci kol için 12 ilmeğim olmuş oldu. Yani 12 ilmek kollar, 26 ilmek ön, 22 ilmek arka olacak şekilde robalarımızı ayırdık ve roba ayrım ilmeklerimizde ikişer ilmek. Şimdi arkadaşlar tur başlangıcının olduğu yerden itibaren örgümüze başlayacağız. Yaka düşürme çalışması yapacağız arkadaşlar. Şu ön kısmı örmeyeceğiz. Arka kısmı kademeli olarak öreceğiz ve dolayısıyla bir yaka düşürme çalışmış olacağız. Ön kısmımız aşağıya doğru kaymış olacak. Şimdi roba düşürmeyi yaparken şurası bizim arka bedenimiz. Bakın burası ön bedenimiz. Tur başlangıcımız arka bedenimizin orada. Önce şu ilmekleri öreceğiz. Yaka düşürmeyi de 5, 4, 3 olarak yapacağım. Yani 5, 4 daha 9, 3 daha 12. Yani kol ilmeklerimin tamamında çalışmış olacağım. Şimdi başlayalım. Bakın tur başlangıcından itibaren örgümü örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmeğimi ördüm. Roba artışı yapacağız. Şimdi ayırdık. Robalarımızı da artıracağız. Artırma işlemini arkadaşlar şöyle dolayarak yapacağız. Bir sonraki sırada ilmeği çaprazdan öreceğiz ve gizli artış yaparak çalışacağız. Bunu özellikle böyle yapıyorum ki dönerek ördüğümüz bir örgü olduğu için aklımız karışmasın. Böyle çok daha kolay olacak. Şimdi bir ilmek doladım. Yani bir artış yaptım. Roba ayrım ilmeğim var. 2 ilmek. Bunları düz örgü olarak ört. Şimdi tekrar bir dolama yaptım. Yani bir artış yaptım. Arka bedende 22 ilmeğim var. Bu 22 ilmeğimi örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22. Evet, arka beden ilmeklerimi ördüm. Bakın şimdi burası roba artışım. Kolun ve şurası kol, burası arka bedenin artışı. Burada da artış yapıyorum. Bakın bir doladım. Sonra roba ayrım ilmeğim var. 2 ilmek. Bu 2 ilmeği ördüm. Tekrar bir kez doladım. Şimdi kaydırma yapacağız. 5 ilmek öreceğiz ve geriye döneceğiz. Kolumuzun 12 ilmekten oluşan kısmındayız. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12. Buradan 5 ilmek örüyorum. 1, 2, 3,
4 ve 5. Bakın 5 ilmeği ördüm. Geriye dönüyorum. Yaka düşürme yapıyoruz. Şu 5. ilmeği şişime örmeden alıyorum ve şöyle arkaya doğru bakın şöyle kaydırıyorum. Bakın bir ilmeğim 2 ilmek görünümünde oldu. Böyle yapıyoruz ki düzgün olsun çalışmamız. Sonra ipi kendime alıyorum. Ters örgülerle 1 2 3 4 ilmek örüyorum. Bakın dolama yapmış olduğum ilmeğim burada. Bu ilmeği şöyle arasından çapraz batarak örüyorum. Ördüğümde bakın bir gizli artırma oluyor. Bunu da çalıştık. Roba ayrım ilmeğim var 2 ilmek. 1 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. Tekrar bakın dolama yaptığım roba artışım var. Aynı şeyi yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde robanın arasına doladığım ipin arasına girdim ve ördüm. Sonra arka beden ilmeklerim var. 22 ilmek. Ters örgülerle önce 22 ilmeği örüyorum. Şimdi arka beden ilmeklerimi ördüm. Bakın roba ayrımının oraya geldim. Dolama yapmış olduğum ilmek var. Arasına battım çapraz olarak ters örgüyle ördüm. Sonra roba ayrım ilmeğim var 2 tane. Bu 2 ilmeğimi de ters olarak ördüm. Ve bakın yine dolama yaptım. Roba artış ilmeğim var. Onu da çaprazından batarak ters olarak ördüm. Şimdi arkadaşlar 5 ilmek bu taraftaki koldan aynı şeyi yapacağız. Öreceğiz ve geriye döneceğiz. Ters örgülerle 1 2 3 4 5 ilmek ördüm. Ve geriye dönüyorum. Bakın tur başlangıcında 2 ilmeğim kaldı. Şimdi ilk ilmeği şişime boş olarak aldım. Bakın yine çevireceğim şöyle arkaya doğru. 2 ilmek görünümü burada da vereceğim arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde. Şöyle kaydırdığımda bakın 2 ilmek görüntüsü oluyor. Sonra örüyorum. 1 2 3 4 5 ilmek ördüğümde bakın işaretleyicimin oraya geldim. Yani artış yapacağım. Bir doladım. Roba ayrımının 2 ilmeği var. 1 2 ilmeği ördüm. Tekrar bir doladım. Artış yaptım. Ve arka bedeni örüyorum. Arka bedenimde 22 ilmek vardı. Sağında solunda artış yaptım. 24 ilmek oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ve 24 ilmeğimi ördüm. Yine roba ayrım yerindeyim. Artış yapıyorum. Bir doladım. Roba ayrım ilmeğim var 2 tane. Bu 2 ilmeği düz örgü olarak ördüm. Tekrar roba artışı yapıyorum. Bir doladım. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu ilk 5 ilmeğimiz vardı ya, örüp geri dönmüştük. Önce bunu örüyoruz. Örelim. Bakın 1 2 3 4
5 artış yaptığımız ilmekle beraber 6. Bununla 6 olacak. Yani şuradaki bir önceki artışla 6. Şimdi geliyorum arkadaşlar. Bakın bu 2 ilmeği, 2 ilmek görünümündeki ilmeği düz örgü olarak örüyorum. Bakın. Şimdi bir kez daha geri döneceğiz. Bu kez ne dedik? 5 döndük. Şimdi 4 örüp geri döneceğiz. Sayıyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 ilmeğimi ördüm. Bakın 3 ilmeğim kaldı burada. Geriye dönüyorum. Şu ilmeği, ilk ilmeği şişime boş alıyorum. Ve yine bakın arkaya çevirdiğimde 2 ilmek görünümü oluyor. Sonra ipi kendime alıyorum. Ve ters örgülerle yine örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bakın 10. ilmeğim dolama yapmış olduğum ilmeğim. Bunu da çaprazından batarak ördüm. Ardından roba ayrımı için 2 ilmeğim var. Bu 2 ilmeği düz ördüm. Tekrar bakın dolama yapmış olduğum artış ilmeğim var. Bunu da yine çaprazdan batarak ördüm. Devam ediyorum. Şimdi arka beden ilmeklerim 24 ilmekti. Örüyorum. On, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24. Bakın arkadaşlar, dolama yaptığım ilmeğim çapraz girdim ve ördüm. Roba ayrımında 2 düz ilmeğim var. Bunları ördüm. Tekrar bakın dolama yapmış olduğum ilmeğim burada. Buna da böyle arasından batarak bunu da ördüm. Şimdi kola geldik. Bakın 2, 4, 5 ilmekten oluşan, bir de artışla beraber 6 ilmekten oluşan kısmımız var. Ne yapmıştık? Şunu artırma yaptırdıktan sonra 5 ilmek örüp geri dönmüştük. Şimdi önce bu 5 ilmeği örüyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 artış yaptığım ilmekle 6. Sonra devam ediyoruz. Burada da şimdi 4 ilmek örüp geri döneceğiz. Bakın 1, 2 roba ayrımının olduğu yerdeyim. Hemen işaretleyicimi takıyorum. Tur başlangıcımın olduğu yerdeyim. Hemen işaretleyicimi takıyorum ki karıştırmayayım. Roba tur başlangıç ve bitiş yeri benim için önemli. Orayı da özellikle beyaz ayraçla beraber arkadaşlar işaretledim. Buraya beyaz koydum. Ne yaptık? 2, 4, 6'yı ördükten sonra 2, 4, 6'yı ördükten sonra 3 ilmek ördük. 2, 4, 6. 2 ilmek ördük. Şimdi 2 daha örüp öyle geriye döneceğiz. 5 dönüş yaptığımız yerden ördük. Sonra 2 ilmek ördük. Tur başlangıcının olduğu yere geldik. Şimdi 2 ilmek de buradan örüyoruz arkadaşlar. 1, 2 ve geriye dönüyoruz. Şu ilk ilmeği şişime boş aldım ve şöyle çevirdim arkadaşlar. Bakın 2 ilmek görüntüsü oluştu. Şimdi yine örüyorum. Bir tane ördüm. Burası tur başlangıcım. Sonra devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek ördüğümde bakın roba artış yerinin oraya geldim. Bir doluyorum.
Sonra 2 ilmek roba ayrım ilmeklerim var. Onları örüyorum. Tekrar bir doluyorum ve 26 ilmek oldu arka bedenim. 26 ilmeğimi düz örgülerle örüyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Evet, devam edelim. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ve 26 ilmek. Arka bedeni ördüm. Bir doladım, artışımı yaptım. Roba ayrımı için 2 ilmeğimi düz ördüm. Tekrar bir dolama yaptım. Bakın arkadaşlar, şimdi örüyoruz. Şu ilmekle başlayalım. Dolama yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ilmek örüyorum. Bakın 11. ilmeğim şu. Geri döndürdüğüm ilmeğim. Bakın. Buna şöyle batarak bunu da örüyorum. Şimdi arkadaşlar 3. kez yaka düşürme yapacağız. Bakın 1 2 3 ilmeğim var. Başlıyoruz. 1 2 3 ilmeğimi ördüm. Geriye dönüyorum. Şu ilk ilmeği şişime boş alıyorum. Arkaya doğru bakın 2 ilmek olacak şekilde kıvırıp sonra ipi kendime alarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ilmeğimi ters örüyorum. Bakın 14. ilmeğim dolama yapmış olduğum ilmeğim. Onu da ördüm. Roba ayrım yerindeyim. 2 ilmeğim var. Bu 2 ilmeği ters örgü olarak ördüm. Tekrar bakın dolama yapmış olduğum ipim burada. Yine bunu da arasından girdim ve ters olarak ördüm. Sonra arka beden ilmeklerim var. 26 ilmekti. Onları örüyorum. Şimdi arkadaşlar bu tarafın geri dönüşleri bitti. Şimdi diğer tarafta son kez bir geri dönüş yapacağız. Bu bizim için yeterli bir yaka düşürme olacak arkadaşlar. Sonra normal roba artışları ile devam edeceğiz. Evet, geldim. Şimdi arka beden ilmeklerimi ört. Bakın dolama yapmış olduğum ilmek arasından batarak bunu da ördüm. Roba ayrım yerinde 2 ilmeğim var. Ördüm. Tekrar bakın artış yapmış olduğum dolama ilmeğim var. Ona da arasından battım, ördüm. Şimdi devam ediyoruz. Bakın sayarak ilerleyeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek ördüm. Tur başlangıcının olduğu yer beyaz ayracım. Devam ediyorum. 10 ve 11. ilmek, bakın arkadaşlar şu ilmeğim geri dönüş yapmış olduğum, yani 4 örüp geri dönmüş olduğum ilmek. Bakın. Bunu da şöyle yaparsam daha rahat örerim.
bu ilmeği ördüm. Ardından bakın 3 ilmeğim kaldı. 1 2 3 ilmek ört ve geriye dönüyorum arkadaşlar. Şu ilmeği şöyle yapayım. Bakın ilmeği şişime aldım. Bakın şimdi kendime doğru şöyle çevirdim. Evet. Artık geri dönüşlerim böylece bitmiş oldu. Şimdi düz örgülerle ilerliyorum. Bakın arkadaşlar, roba artış yerinin oraya geldim. Bir doladım. Sonra 2 ilmeğimi ördüm. Tekrar doladım. Ve devam ediyorum. Arka bedenimde bu kez 28 ilmek oldu. Artış yaptık ya. Her artış sıramızda 2 ilmek arka bedenden, birer ilmek de kollardan arttı. Çünkü kolların bir tarafından artış yaptık. Şimdi arka beden ilmeklerimi de örüp tamamlıyorum. Artık geri dönüşler bitti arkadaşlar. Normal roba artışı yaparak örgümüzü örmeye devam edeceğiz. Bakın arka beden ilmeklerimi ördüm ve bitirdim. Artış yerinin oradayım. Bir doladım. 1 2 ilmeğimi ördüm. Tekrar bir doladım. Artışımı yaptım. Kol ilmeklerimi örüyorum. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve şu 2 ilmeği birlikte ördük ya, çevirdik. Bunu böyle arasından batarak ördüm ve ne oldu? 16 oldu değil mi? Sayalım. Dolama yaptıktan sonra 2 4 6 8 10 12 14 pardon 15 oldu arkadaşlar. Bir doladım. Roba ayrım ilmeğini 1 2 ördüm. Tekrar bir doladım. Şimdi ön bedeni örüyorum. Bakın 1 2 3 4 ilmek ördüm. Devam edeceğim. Bakın tur başlangıcının olduğu yerden, tam şurada tur başlangıcım, beyaz ayracımın olduğu yer, misinamın fazlasını buradan çıkaracağım artık. Çünkü daha geri dönüşler yok ya. Böylece rahatça örebileceğim arkadaşlar. Evet, devam edelim. Ne yaptık? Dolama yaptıktan sonra ön beden için 4 ilmek ördük. Devam ediyoruz. 5 6 26 ilmeğimiz vardı. 7 8 9 10 11 12 13. Bakın tam ön bedenin orta kısmıydı. Artık bunu da çıkartabiliriz. Bu bize lazım değil arkadaşlar. Devam ediyorum. 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ilmeğimizi ördük. Artışımı yaptım. Bir doladım. Sonra roba ayrımının 1 2 ilmeğini ördüm. Tekrar artış yapıyorum. Bir artış daha yaptım. Bakın arkadaşlar, şimdi şurada bizim geriye döndüğümüz son ilmeğimiz var. Görüyor musunuz?
bu ilmeği şöyle ikisini birlikte örerek başlıyorum. Bakın geri çevirmiş olduğum ilmek bu. Şöyle arasına batıyorum ve örüyorum. Bir dakika arkadaşlar, geri dönerken sıkı tuttuğum için evet, böyle ördüm. Bakın dolama yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 ilmekle beraber turumu tamamlamış oldum. Geri dönüşler bitti. Şöyle ne yaptık bir göstereyim, ondan sonra devam edelim. Şimdi şurası ön bedenimiz. Burada ilk artışımızı yaptık. Bakın ilk kez doladık. Arka kısımda ise bakın arkadaşlar, artışlarımız burada başlıyor ve bakın geri dönüşlerle beraber hiç de belli olmuyor. İşte bu tekniği o yüzden kullandık. İpi arkaya doğru gerdik ya. Geri dönüşlerle beraber bakın arkayı önden daha uzun örmüş olduk. Dolayısıyla ön beden şöyle yaka kısmı şöyle getirdiğimde bakın aşağıya doğru otomatik olarak kaymış oldu. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Hemen devam edelim. Tur başlangıcının olduğu yerdeyiz. Orada beyaz işaretleyicim yine dursun. Şimdi bakın misinamın fazlasını aldım ve yeni tura başlıyorum. Şimdi bir tur boyunca ne yaptık? Roba artışları yaptık. Şimdi bir turda dolama yaparak artış yaptığımız ilmekleri öreceğiz. Şimdi sayalım: 2 4 6 8 9 10 ilmek ördüm. Bakın 10 ilmekten sonra roba artış ilmeğim var. Bakın battım arasına ve ördüm. Yani 2 4 6 8 10 11 ilmeğim var tur başlangıcından sonra. Ayracımı çıkardım. Roba ayrım ilmeğim var. 2 ilmek ördüm. Bakın yine roba artış için yaptığım, dolama yaptığım ipim var. Arasına battım ve düz olarak ördüm. Bununla beraber sayıyorum. Hemen ayraçtan sonra artış yaptığım ilmek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29. Bakın dolama yaptığım ilmeğimle beraber tam 30 ilmeğim oldu arka bedenimde. Ayracımı aldım. Roba ayrımının 2 ilmeğini ördüm. Tekrar ayracımı taktım. Şimdi koldaki ilmeklerimizi öreceğiz. Yine şu dolama yaptığım ilmekle beraber sayacağım. Bunu ördüm. 1, devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Şunu saymış mıydık arkadaşlar? Buradaki dolama yaptığımız ilmeği saydık mı? Buradaki artışı atlamışız arkadaşlar. Özür dilerim. Burada da bir dolama yapmış olmamız lazımdı. Bunu atlamışız. Hemen düzeltelim. Şöyle yapacaksınız. Bir kontrol edeyim. Çok emin olamadım ama şöyle geriye geleyim. Dolama yaptığım ilmek var mıydı orada? Ördüm mü? İnanın hatırlayamadım. Şimdi geri alıp bakmam lazım.
Evet, burada örmüşüm ya. O zaman yanlış mı saydım? Bir daha sayayım. Çok özür dilerim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 arkadaşlar, şu dolama yaptığım ilmekle beraber 17 ilmek kolumda ilmeklerim var. Yanlış bir şey yokmuş. Ben tereddüt ettim. Devam ediyorum. Bakın roba ayrımının 2 ilmeği var. Bu 2 ilmeği ördüm. Tekrar bakın ön bedene geldim. Şimdi ön bedendeki ilmeklerimi yine şu artış ilmeğimle beraber sayacağım. Çevirdim. Ördüm 1. Devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Bakın dolama yaptığım ilmekle beraber 28 ilmek ön bedenimde var. Roba ayrımının 2 ilmeğini ördüm. Tekrar bakın roba artış ilmeğim var. Şimdi bu ikinci kolum aynı zamanda da robanın sonu arkadaşlar. Çevirdim, ördüm. Ardından bu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmekle beraber turu tamamladım. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Her iki kolda 17 ilmeğimiz var. Arkadaşlar çok ayrıntılı anlattım. Bilerek de anlattım ki hiç karıştırmayın diye. Eğer benimle beraber adım adım ilerlediyseniz zaten hiç yanlış yapma şansınız yok ve çok güzel olacak. Şimdi yeni tura başlayalım. Ondan sonra da robamız istediğimiz büyüklüğe ulaşana kadar hep aynı şekilde öreceğiz. Ne yaptık? Bir tur artırma yaptık. İkinci turda da arttırdığımız ilmekleri ördük. Hep böyle devam edeceğiz. Şimdi yeni turdayız. Bu turda da artırma yapacağız. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmek ördüm ve hemen roba artışı yapıyorum. Ben şunları artık çıkarıyorum. Sanırım anlaşılır olmuştur. Roba ayrımının 2 ilmeğini ördüm. Tekrar bir artış yaptım. Sonra arka beden ilmekleriyle devam ediyorum. Bu turu da hızlıca bir tamamlayayım. İyice pekişsin arkadaşlar. Bir tur artıracağız. Bir tur artırdığımız ilmekleri öreceğiz. Yani o dolama yapmış olduğumuz sırayı özellikle doladım ki turları karıştırmayın arkadaşlar. Yoksa biliyorsunuz gizli artırma yaparak da artırabilirdik. Özellikle böyle yaptım ki tur sırasını karıştırmayın. Evet, arka bedenimin ilmeklerini ördüm. Roba ayrımının oraya geldim. Şunların hepsini çıkartıyorum. Bir doladım. Roba ayrımının 2 ilmeği var, ördüm. Tekrar bir doladım. Şimdi kolumun ilmeklerini örüyorum. Daha saymıyorum da zaten sayıları da verdim arkadaşlar. Evet, kol ilmeklerim bitti. Roba ayrımının olduğu yerdeyim. Bir doladım. Roba ayrımının 2 ilmeğini ördüm. Tekrar bir doladım ve artık ön bedendeyim. Bakın ne kadar rahat örüyorum misinalı şişle, görmüşsünüzdür. Hiç zorlanmıyorum. Çok rahat ve misinam uzun bir misina arkadaşlar. Dediğim gibi özellikle uzun bir misinayla ördüm. Ki uzun misinam var öremiyorum diyen arkadaşlar
nasıl kolayca örebileceklerini böyle birebir görsünler diye böyle yaptım. Şimdi ön beden ilmeklerimi ördüm ve tamamladım. Roba ayrımının olduğu yerdeyim. Bir doladım. 2 ilmeğim var. Ördüm. Tekrar bir doladım. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ördüğümde bakın turumu tamamlamış oldum. Şu tur ayrımı için ayracınızı çıkarmayın arkadaşlar. Diğerini benim çıkardığım gibi çıkarabilirsiniz. Ama bu tur başlangıcını şaşırmamak için bunu çıkarmayın arkadaşlar. Bunu mutlaka kullanın. Yani misinayı burada boşa alıyoruz ama yine de ne olur ne olmaz karıştırabilirsiniz. O yüzden devamlı tur başına işaretleyici koysanız iyi olur. Şimdi yeni tura geçtik. Ne yaptık? Bir tur artırdık. Diğer turda da artırdığımız ilmekleri örüyoruz. Hemen başlangıcını göstereceğim. Sonra artık daha göstermeyeceğim. Roba bitimine kadar öreceğim. Öyle geleceğim. Bakın ilmeklerimi ördüm. Dolama yaptığım ilmek burada. Görüyor musunuz? Şöyle arasından battım ve ördüm. Roba ayrımında 2 ilmeğim var. Onu da ördüm. Bakın yine dolama yaptığım ilmeğim. Arasından battım ve ördüm. Bir sıra bir tur artış yapıyoruz. Bir sonraki sırasında da artış yaptığımız ilmekleri örüyoruz. Bu şekilde robamız istediğimiz büyüklüğe ulaşana kadar örmeye devam edeceğiz. Ondan sonra arkadaşlar kollarımızı ön ve arka bedenimizi ayıracağız. Yani kolları öreceğiz, bedeni öreceğiz ve bitireceğiz. Bakın şöyle son halimi bir daha göstereyim size. Bakın arkadaşlar, yaka düşmüş halimizle beraber çalışmamız böyle. Evet, bir miktar öreyim, sonra yine beraber devam edelim. Arkadaşlar, robamı artırarak örmeye devam ettim. Şu ön bedenden saydığımda bakın çok kolay sayılıyor, size de göstereyim. Tam 14 kez artış yaptım. Bakın birincisi burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tam 14 artırma yaptım. Sadece ön bedenin sayılarını vereyim. Bakın roba ayrımının 2 ilmeğinden sonra ön beden başlıyor. Şimdi sayacağım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, tam 54 ilmeğim var ön bedende. 26 ilmeğimiz vardı. 26, 28 daha 54 ilmek. Dolayısıyla 14 kez arttırdık. Bakın şurada kaç santim uzunluğum oldu hemen söyleyeyim. Şu artış yerimi ölçtüğümde bakın tam 11 santim şu artış roba kısmından ördüğüm yere kadar. Şöyle tam ön ortadan tuttuğumda da şöyle 19,5 santim bir örgü ördüm. Şimdi arkadaşlar ikinci rengime geçeceğim. Ben kız çocuklar için öreceğim. O yüzden pembe renk ip kullanıyorum. Siz erkek çocukları örecekseniz renginizi ona göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi geldim bakın. Roba ayrımının olduğu yer. Bu işaretleyicim hep burada duruyor. Şimdi yeni tura başlayacağım. İpimi de arkadaşlar yeni tura başlarken önce şu ipime bir bağlayayım. Şöyle tam ipimin ucuna kadar bakın bağladım. İsterseniz tek renk de yapabilirsiniz ama birkaç renk yaparsanız daha renkli olur, daha güzel olur. Şimdi yeni turuma yeni rengimle başlıyorum.
Bakın artık 80 santimlik misinam ilmeklerimle doldu. İlmek sayımız arttı. Çok rahat bir şekilde bakın döne döne örebiliyorum. Şimdi birkaç kez daha artış yapacağız. Çocuğunuzun ölçüsünü alarak, beden ölçüsünü alarak, omuz genişliği, yaka genişliği, beden genişliğini alarak bu artış sayınızı ayarlayabilirsiniz. Şimdi ben 14 kez artırdım. Birkaç kez daha artıracağım ve bitireceğim. Bakın geldim, şu roba ayrım yerlerim. Bir doladım, artışa devam ediyorum. 15. kez önlerde, arkalarda geri dönüşler yaptık ya, o yüzden onları saymadım. Şu önlerden sayarak size söyledim. Önleri sayarak devam edeceğim. Şimdi bir doladım, roba ayrım ilmeğini 2 ilmek ördüm, tekrar bir doladım. Kol ilmeklerimi örüyorum. Şu kol ilmeklerimi de söyleyeyim. Dolama yaptığım ilmeği saymıyorum. Diğer ilmekleri saydığımda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 İpim rahat gelmiyor da ona baktım arkadaşlar. Kaç dedik? Unuttum sayısını. 38'di. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ilmek kolum için ördüm. Bir doladım. Sonra 1 2 ilmek roba ayrımı için ördüm. Tekrar doladım. Arka bedeni de söyleyeyim arkadaşlar. Pardon. Bu söylediğim arka bedendi. Şimdi kolu söylüyorum. Özür dilerim. Şimdi kolu dolama yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ilmekte arkadaşlar kolumun ilmekleri olmuş. Turu beraber tamamlayalım. Bir doladım. Roba ayrımının 2 ilmeğini ördüm. Tekrar doladım. Şimdi ön bedeni örerek bitiriyorum. Ön bedeni saymıştık ama bir daha sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ilmek arkadaşlar. Bakın ön bedeni de ördüm. Bir dola, roba ayrımı için 2 ilmek ör, bir dola, sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Şurayı da saydığımda 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 43 ilmek yine kolum için. Evet arkadaşlar, bakın renk geçişi yaptık. Şimdi birkaç sıra pembe ipimle öreceğim. Yine roba artışlarına devam edeceğim. Sonra tekrar gri ipime geçeceğim. Bu kısmını istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Yani buraya model çalışması da uygulayabilirsiniz. Renk geçişleri sağlayarak kilim desenleri de uygulayabilirsiniz. Ama ben hiç örgü bilmeyen, böyle kolay çalışmak isteyen arkadaşlar için hiç işi zorlaştırmayacağım. Sadece renk değiştirerek güzel bir model çalışması anlatmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar, şimdi ne yaptık? 15. kez artırma yaptık. Birkaç sıra pembe ipimizle örelim. Muhtemelen ben artık ayıracağım kollar ve bedeni benim için, çünkü yeterli olacak. Çok büyük bir çalışma anlatmayacağım ama dediğim gibi arkadaşlar, bakın şu kısım oldukça geniş. Hatta ben bir deneyeyim, benim başımdan geçiyor mu? Evet, çok rahat şekilde başımdan geçiyor. Yani bunu bir yetişkine bile kullanabilirsiniz. Şu sadece roba artışlarını uzatarak kol genişliği ve beden genişliği, aynı zamanda boyundan koltuk altına kadar olan ölçüyü ayarlayarak bunu yetişkin örgüsü de yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani şu baş ölçüsü benim başıma göre oldukça uygun. Ama daha gelişkin başlarda, daha büyük baş çevresine yeterli olmayabilir. Dediğim gibi yani özellikle kız çocuklarında yetişkine kadar bayanlarda şu baş çevresi uygun olur. Sadece roba artışıyla istediğiniz büyüklükte örebilirsiniz. Kol genişliği, şu görmüş olduğunuz beden genişliği ve kolu ayıracağımız zaman şu omuzdan kol altına olan mesafe, bu ölçüleri alarak arkadaşlar istediğiniz büyüklükte örebilirsiniz. Şimdi ben renk geçişleri yaparak bu şekilde devam edeceğim. Kaç sıra ne ördüğümü söyleyeceğim. Zaten dediğim gibi bir iki artırmadan sonra ben artık kolları ayıracağım. Kolları ayırırken tekrar devam edelim. Arkadaşlar, pembe ipimle 6 sıra ördüm. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sonra tekrar tur başlangıcında gri ipime geçtim ve 1, 2, 3, 4 sıra. Yani pembe ile gri'nin toplamında 10 sıra örmüş oldum. Şimdi şu ön beden, bakın bağcıkların olduğu yerden saydığımda 1, 2, 3 artırmaları söyleyeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 sanırım. Şu ön bedendeki ilmekleri sayarak söyleyeyim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 ilmek önlerdi. Sonra şunlar hep artırma. Bunları sayacağım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 ilmek. Yani 18 kez 18, 36,
Arkadaşlar tam 19 kez artırdık. 38 ilmek var. 38'in yarısı 19. Yani şöyle saydığımızda ön bedenden arkada geri dönüşler var ya, onları saymıyorum. 19 kez artırmış olduk. Hemen şöyle hesaplayalım. Artı 19 artı 26 da ilmeğimiz vardı. 64 ilmek önlerimiz oldu arkadaşlar. Kollarımı da söyleyeyim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 53 ilmekte kollarımda var. Son olarak arka bedeninde söyleyeyim. Bütün sayılar netleşmiş olsun. Arka bedende de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 ilmekte arka bedenimde var. Şimdi arkadaşlar artık ben 19 artırmadan sonra daha artırma yapmıyorum. Aslında şunu oğlumun başından geçirdim arkadaşlar. 10 yaşındaki oğlumun başından çok rahat geçti. Keşke pembe değil de farklı bir renk, işte lacivert vesaire kullansaydım, oğluma kazak örebilirmişim. Pişman oldum ama sökmekte işime gelmedi. Yani siz istediğiniz büyüklükte şu baş geçtikten sonra artırmaları yapıp istediğiniz yaşa ve bedeni örebilirsiniz. Şimdi ben bu kadarla bitireceğim. Ne yaptık? Bakın geldim tur sonuna. Turum burada bitti. Şimdi şu ipimi biraz uzun bırakarak keseceğim. Hatta şu pembe iple geçici olarak bağlayacağım. Bunu sonra kolu örerken düzgün bir şekilde bağlayacağım. Şu anda şöyle hafif bir şekilde bağlıyorum ki sökülmesin diye. Şimdi arkadaşlar kollarımızı ayıracağız. Kolları sonradan öreceğiz. Şöyle ucu küt olan bir iğnem var. Dikişlerde kullandığım. Buna uzunca bir ip geçiriyorum. Şu koldaki ilmekleri, bakın şu roba artışlarını da bedene vereceğim arkadaşlar. Bu koldaki ilmekleri hatta şöyle yapayım. Şuradan başlıyorum. Bakın roba artışın 2 ilmeği duruyor. Sonra kol ilmeklerim var ya. Bunları iğneme alacağım. Hatta öyle yapmayayım. Öyle ters olacak. Şöyle yapayım arkadaşlar. Bakın şuradan başlıyorum. Roba ayrımının 2 ilmeğinin olduğu yere kadar bu ilmekleri ipe taşıyacağız. Kolları bu kez sonradan öreceğiz arkadaşlar. Önce bedeni öreceğiz, sonra kolları öreceğiz. Tur başlangıcım tam kolun ortası olduğu için orada ipi kesmiş olduk. Mecburen de böyle iğneye geçirmek zorunda kaldım. Bakın şimdi bir tarafı geçirdim. Şimdi iğnemi bu taraftan çıkaracağım. Diğer taraftaki ipe takacağım. Evet, şimdi de arkadaşlar bakın tam tur başlangıcının olduğu yerdeyim. Şimdi buradan da yine roba ayrımının o 2 ilmeğinin olduğu yere kadar ilmeklerimi iğneme alıyorum.
Evet, bakın 2 ilmek kalana kadar aldım. Yani koldaki ilmekleri toplamış oldum. Bakın roba tur başlangıcım burada kaldı. Şimdi bunları geçici olarak şöyle bağlayacağım. Bunlar böyle kalacak. Geliyorum. Şimdi bakın. Tur başlangıcım buradaydı. Düz örgüyle öreceğiz. O yüzden bakın burası örgümün arka bedeni, şurası ön bedeni. Buradan örmeye başlayacağız ve pembe iple geçiş yapacağım. Bu geçişleri istediğiniz gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. Hiç sorun değil. Nasıl arzu ederseniz bu renk dağılımının sırasını siz ayarlayabilirsiniz. Dediğim gibi tek renkle de örebilirsiniz. Birden fazla renkle de örebilirsiniz. Tamamıyla zevkinizle alakalı. Bakın şimdi roba ayrımındaki 2 ilmek burada. Buradan başlıyorum. Artık var olan ilmekleri öreceğiz. Şimdi bu arka bedendeki ilmeklerimi öreyim arkadaşlar. Roba ayrım ilmekleriyle 4 ilmekte sayımız artmış oldu ya. Onu da söyleyeceğim kaç ilmek olduğumuzu. Hatta sayarak ilerleyelim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 roba ayrımının 2 ilmeğiyle 70 ilmek arkadaşlar arka bedenimizde oldu. Bakın şimdi ikinci kolumun olduğu yere geldim. Yine aynı şeyi yapacağım arkadaşlar. Yine iğneme ipimi geçirdim. Bakın şimdi koldaki ilmekleri yine bu iğneme alacağım. Roba ayrımının 2 ilmeği kalana kadar. Evet bakın roba ayrımının 2 ilmeğinin olduğu yere kadar kol ilmeklerimi yine ipe aldım. Bunu da bağlayacağım şimdi. Bunu da şöyle bağladım. Bakın arkadaşlar şimdi ne oldu? Ön beden ve arka bedenimiz var şu an. Bu kol altından geçiş yapabilmek için şu kol altı biraz rahat olsun diye ilmek artışı yapacağım. Bunu arkadaşlar şöyle de yapabiliriz. Bakın şu son ördüğümüz arka bedenin ilmeği var ya. Onu bakın bu şöyle şişe tekrar alıp çaprazından bir kez örebiliriz. Ne oldu? Bir ilmek koltuk altından artırmış olduk. Şöyle bir ilmek de elimizle artıralım. 2 eder. Gelelim şimdi. Bakın şuradaki ilk ilmeği bir kez ördüm. İlmeği şişten çıkarmadım. Bakın çaprazından şöyle battım
ve bir kez daha ördüm. Ne olmuş oldu? Kol altında 3 ilmek artırmış olduk arkadaşlar. Devam ediyoruz. Aynı şeyi diğer kol altında da yapacağız. Şimdi şu anda ön bedene geçtik. Ön bedeni örüyoruz. Ön bedenimizin ilmeklerini örüp bitirelim. Evet, ön bedenimin ilmeklerini ördüm. Şimdi şu son ilmeği bakın. Bir kez ördüm. İlmeği çevirdim. Tekrar aynı ilmeği bir kez ördüm. Bir ilmek arttırdım. Bir tane ipimi dolayarak bir ilmek daha arttırdım. Etti 2. Şimdi geliyorum. Aynı şeyi bu tarafta yapacağım. Bakın. Batıyorum ilmeği. Bir kez örüyorum. İlmeği şişten çıkarmıyorum. Çaprazından batarak bir kez daha örüyorum. Şimdi artık burası bizim arkadaşlar tur başımız. Şu 2 ilmek gerisi olarak da düşünebilirsiniz. Tam koltuk altı. Ön ve arka bedenin birleştiği yer. Bakın. Şimdi ilmeklerimi sayayım. Toplamda kaç ilmeğim şu an şişimde var size söyleyeyim. Arkadaşlar tam 144 ilmeğim olmuş oldu. Şişimde artık alt bedenimi 144 ilmek olarak hep yine dönerek örmeye devam edeceğim. Ta ki özür dilerim. Hala hastayım, iyileşemedim. Ta ki arkadaşlar istediğimiz uzunluğa ulaşana kadar. Bakın ne kadar güzel oldu. Ben bundan sonra sadece pembe ipimle örmeyi düşünüyorum. Ama dediğim gibi siz istediğiniz şekilde renk değişikliği yapabilirsiniz. Ben 2 renk kullandım. Siz tek renk kullanabilirsiniz. Benim gibi 2 kullanabilirsiniz. 3 renk kullanabilirsiniz. Artan iplerinizi değerlendirmek adına daha fazla renklerde kullanabilirsiniz. Bakın şu andaki ölçülerimiz bunlar. Hemen santimle de son olarak ölçü vereyim size arkadaşlar. Şimdi şu boyundan aşağıya kadar olan ölçüm 24 santim. Şöyle 24 santim. Tam 25 santim değil. Robamızın şu artış yerinden olan uzunluğu 17 santim. Şu alt bedenin ölçüsünü vereceğim ama bunu biraz örmeden net bir ölçü vermek çok sağlıklı değil. 32-33 santim genişliğinde de bedenimiz var arkadaşlar. Şimdi bu şekilde ben örmeye devam edeceğim. Etek lastiğine gelince, istediğim uzunluğa ulaşınca etek lastiğiyle yine anlatıma devam edeceğim. Etek lastiğinden sonra da kolları örüp bitirebiliriz. Arkadaşlar bunu uzun kollu ya da şöyle görmüş olduğunuz gibi kısa kollu süveter gibi de çalışabilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz. Şimdi alt bedeni bitirelim. Kolları örerken eğer kısa kollu yapmak isterseniz onu da nasıl yapacağınızı söyleyeceğim. Arkadaşlar kol altından sonra pembe ipimle düz örgülerle örgüme devam ettim. Şöyle tam pembe ipimden ördüğümde 20 santim uzunluğunda bir örgü örmüş oldum arkadaşlar. Bu benim için yeterli. Fakat enimiz müsait. Daha da uzun örmek isteyen arkadaşlar birkaç santim daha boyu uzatabilirler. Şimdi ben tur başlangıcının olduğu yerdeyim ve artık örgümün etek lastiğini öreceğim arkadaşlar. Bakın tur başlangıcım burada. Tekli lastik ya da çiftli lastik çalışması yapabilirsiniz. Burada da hangi lastik hoşunuza gidiyorsa o lastik çalışmasıyla örgünüzü örebilirsiniz. Ben çiftli lastik çalışacağım. Bir de arkadaşlar 3,5 milimetre örgü şişi kullanıyordum. Şişimi incelteceğim. Yarım numara daha düşük ince şiş kullanacağım arkadaşlar. Evet, şiş numaramı yarım milim küçülttüm.
Ve ben arkadaşlar çiftli lastik, yani 2 düz 2 ters olacak şekilde lastiğimi öreceğim. Bakın 2 düzden sonra 2 ilmeğimi ters ördüm. 1 2 ilmek düz, sonra ipi kendime alıyorum. 1 2 ilmek ters, 1 2 ilmek düz, 1 2 ilmek ters. Siz isterseniz bir düz bir ters lastik örgü örebilirsiniz ya da cilveli lastik dediğimiz lastikten örebilirsiniz. Birçok etek lastiği türü var. Hangisini arzu ediyorsanız örebilirsiniz. Şimdi turumu bu şekilde tamamlayayım. Arkadaşlar bakın, 2 düz ve 2 tersle örgüm bitmiş oldu. Yani ilmeklerim denk geldi. 2 düzle başlamıştım. Dolayısıyla 2 tersle bitmesi gerekiyordu. Örneğimi model çalışmamın, lastik örgümün birbirini takip edebilmesi için tesadüf denk geldi. Ama denk gelmeseydi bu tür durumlarda eksiltme yapılarak denk getirilir arkadaşlar. Eğer sayılarınız benden farklıysa siz öyle çalışın. Bakın bu arada ince olan şişimin misina uzunluğu 100 santim. Benim örgümü hiçbir şekilde etkilemiyor. Şimdi 100 santimle de nasıl ördüğümü yine göstereceğim. Bakın tur başım burası. Ne yapıyorum? Şu fazla olan misinamı boşa çıkarıyorum. Bakın boşa çıkardım. Şimdi yeni tura başlayacağım. Misinamın fazlası burada. Düz örgüyle başlamam gerekiyor. Düz örgüyle başladım. Bakın sadece şuradaki ipimin bol kalmamasına dikkat ediyorum. 2 düz, sonra 2 ters. Çiftli lastik ördüğüm için düzlerin üzerine düz, terslerin üzerine ters olarak ilmeklerimi örüyorum. Bakın ikinci turumuzdayız. Bu şekilde istediğim lastik uzunluğuna ulaşana kadar örmeye devam edeceğim. Sonra da örerek kesme tekniğiyle kesip bitireceğiz arkadaşlar. Şimdi ben lastiğimi öreyim. Keserken birlikte devam edelim. Arkadaşlar lastik çalışmamı biraz uzun tuttum. Aslında kız çocuk olduğu için biraz daha da uzun tutmayı düşündüm aslında. Ama eğer isterseniz siz daha da uzatabilirsiniz. Şöyle taytın üzerine giydirilecek bir kazak gibi düşünürseniz şöyle 1-2 santim daha uzatabilirsiniz. Ben tam 15 sıra boyunca bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 sıra boyunca lastik örgümü ördüm ve artık bitiriyorum. Arkadaşlar santim olarak da uzunluk vereyim size. Tam 4 santim uzunluğunda bir lastik çalışması yapmış oldum. Bu benim için yeterli. Dediğim gibi isteyen arkadaşlar, özellikle kız çocukları örüyorsanız lastiği daha uzun tutabilirsiniz. Çok hoş görünüyor. Şimdi örerek kesme tekniğiyle artık keseceğiz ve bitireceğiz arkadaşlar. Bakın tur başındayım. İlk ilmeğim düz. Düz olarak ördüm. Sıradaki ilmeğim düz. Onu da düz ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Bakın bir ilmek kesmiş oldum. Sıradaki ilmeğim ters. İpi kendime aldım. Ters olarak ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Sıradaki ilmeğim yine ters. Ters olarak örüyorum. Arkadaki ilmeği üzerinden geçiriyorum. Bakın. Çiftli lastik kesimi yapıyoruz. Tersleri ters örüp kesiyoruz. Düzleri düz örüp kesiyoruz. Şimdi 2 tane düzüm var. Düz ördüm, kestim. Yine düz. Düz ördüm, kestim. Şimdi 2 ilmek tersim var. Ters ördüm ve kestim. Yine ters,
ters ördüm ve kestim. Düzleri düz örüp kesiyorum. Tersleri de ters örüp kesiyorum. Bu şekilde ilmeklerimin tamamını keserek artık etek kısmını da bitiriyoruz. Sadece kollarımız kalıyor arkadaşlar. Kol örgüsüyle devam edeceğiz. Şimdi ilmeklerimizin tamamını keselim. Arkadaşlar bakın, ilmeklerimi esnek bir kesim olacak şekilde çok sıkmadan örerek kestim. Son 2 ilmeğim kaldı. Bu son 2 ilmeği de birlikte keselim. Ters örgüydü. Tersle ördüm ve kestim. Ve tekrar ters ilmeğim var. Ters ördüm ve kestim. Şimdi ipimi biraz uzun bırakarak kesiyorum. Evet, şu son ilmeğimi arkadaşlar bir kez daha örüyorum. Hatta şöyle yapalım. Bakın. Şöyle ipi arasından geçirmiş oldum yani. Bu şekilde ördüm. Ya bir iğne ya da bir tığ fark etmez yardımıyla. Bakın, ilk kesmiş olduğum ilmeğin arasından iğnemi geçirdim. Aynı şeyi tığla da yapabilirsiniz. Bakın, buradan şöyle geçirdim. Sonra tekrar geldim, bakın. Bir önceki ilmeğin arasından geçirdim. Tekrar hemen yandaki ilmeğin arasından geçirdim. Böylece birleştirmiş oldum. Gördünüz mü? Şimdi örgümüzün arka tarafında düğümleyerek sabitleyeceğim. Bu arada ipimi ben biraz kısa kesmiş oldum. Siz benden biraz daha uzun ipinizi kesin ki rahat çalışabilin. Bakın, düğümlüyorum. Devamını artık tığla yapayım. Bakın, düğümledim ve birleştirdim. Şimdi tığımın yardımıyla da şöyle örgümün içerisinden ipimi yürütüyorum. Bakın arkadaşlar. Geliyorum. Böyle birkaç kez tığımla yürüttüm. Bakın. Evet, artık fazlasını kesebilirim. Kestim ve bitirdim. Şimdi arkadaşlar, şayet bunu böyle bir yakalı süeter gibi örmek istiyorsanız şu kollarımıza sadece bir lastik çalışması yaparak, hatta düz örgü örerek birkaç sıra, bakın arkadaşlar, zaten şöyle dönüyor, görüyor musunuz? Bu şekilde birkaç sıra düz ördüğünüzde şöyle dönerek bir kol çalışması yapabilirsiniz, özellikle kız çocuklar için. Ya da lastik çalışması yapabilirsiniz. Biz bunu kol olarak öreceğiz. Yani isterseniz süeter olarak çalışıp sadece kol lastiğiyle bitirebilirsiniz. Ya da benim anlatacağım şekilde bir kazak çalışması yapabilmek adına kol olarak da örebilirsiniz. Ben size kolu anlatacağım. Zor olanları anlatıyorum. Kolay olanları tarif ediyorum. Şimdi bir ölçü vereyim. Şöyle biraz kaldırayım kameramı. Bakın. Yakadan, şu başlangıçtan etek ucuna kadar olan uzunluğum, şöyle esnetmeden düzgün bir şekilde tam 48 santim arkadaşlar. Bayağı uzun bir çalışma yapmış olduk. Şu
omuz hizasından şöyle omuzdan tuttuğumda bakın buradan 40 santimetre. Enimiz de artık netleşti. Şöyle net ölçü verebilirim. 34 santimde enimiz var. Oldukça güzel. Arkadaşlar şu baş çevresi benim başımdan çok rahatça geçti. Yani eğer baş çevresi sorunsuz baştan geçiyorsa o zaman yapmamız gereken tek şey kaç bedene örmek istiyorsak isteyelim, hiç fark etmez. Sadece roba artımlarını artırarak eni ve şu omuz kol mesafesini artırmak olacak arkadaşlar. Ben bunu şöyle birkaç santim daha, yani belki 5-6 artırma daha yapmış olsaydım belki benim bedenime bile olabilecekti. Ben 38 beden giyiniyorum. Çok rahat bir şekilde bana olabilirdi. Şu anki haliyle de rahat bir 5 yaş 6 yaş giyebilir diye düşünüyorum. Bittikten sonra 10 yaşında oğlum var, ona giydireceğim. Biraz minyon tipli. O yüzden onun üzerinde de bakıp olabileceği yaş aralığını söyleyeceğim. Belki 7 yaşa da olabilir. Çok emin değilim. En sağlıklı olan çocuğunuzun beden ölçüleriyle hareket etmektir. Evet, şimdi sıra geldi kollarımıza. Kollarımızla devam edelim. Arkadaşlar ilk kolumu ben ördüm. Bakın çok güzel bir kol çalışması oldu. Kalıbımız harika ve yine hiç dikişsiz dönerek ördük. Çok da kolay oldu. Çok keyifli ördüm. Bakın her şeyle harika bir çalışma. Hemen ölçü vereyim. Şöyle kol altından itibaren bakın şöyle tuttuğumda arkadaşlar tam 25 santim uzunluğunda bir kol çalışmış olduk arkadaşlar. Şu boyun altından bakın roba başlangıcının olduğu yerden tuttuğumda da tam 36 santim, hatta 36,5 santim uzunluğunda bir kolumuz oldu. Enimiz ve boyumuzla çok orantılı oldu. Şimdi kolun birini ördüm, ikincisini beraber öreceğiz. Şu örgümüzün düz tarafından başlıyoruz. Bakın şurası sağ kolumuz, yani benim örmüş olduğum sağ kol da arkadaşlar. Bundan bunu örmeye başlarken bakın şu arka bedenin oradan, yani örgümün düz tarafı olacak şekilde ördüm. Şimdi sol tarafını öreceğiz. Ne yapmıştık? İlmeklerimizi bir ipe geçirmiştik. Şimdi bu ilmekleri önce tekrar şişimize alacağız. Çok da rahat alınıyor bakın. Hiç ipi çıkarmadan şöyle birkaç ilmek şişe alıyorum. Ondan sonra aradaki ipi çekip çıkartıyorum. Bakın bu şekilde. İlmeklerimizin tamamını şişimize alalım. Arkadaşlar bakın roba ayrım yerimizde böyle ipimizi kesmiştik, hatırlayın, tam oranın olduğu yer. Bakın ipimiz burada. Bunun hiçbir önemi yok. Geliyoruz. İlmeklerin tamamını aynı şişe topluyoruz. Yani roba ayrımını biz zaten burada bitirmiştik. Sıramızı tamamlamıştık. Bunu sakın şaşırmayın. Yani ne olacağını tereddüt etmeyin. Bu ipimiz burada dursun. Şimdi kol örmeye başladığımda bunu sabitleyeceğim ve fazlasını keseceğim. Evet, ilmeklerimin tamamını şişime alacağım. Bir de şöyle yapalım arkadaşlar. Şimdi 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 burada var. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 burada var. Bunları eşitleyeceğiz. Şöyle yapalım.
26 ilmekten sonra bakın şöyle, gördünüz mü? Bir daha kontrol edeyim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. 26 ilmekten sonra şu misinamın fazlasını boşa çıkardım. Çünkü dönerek öreceğiz ve çok kolay öreceğiz. Bakın arkadaşlar, kol ilmeklerimiz az fakat misinamızın boyu uzun. Hiç bizim kolumuzu örmemizde etki etmeyecek. Çok rahat bir şekilde öreceğiz. Hatta misinamızın uzunluğu ne kadar çoksa o kadar rahat örebiliyoruz. Şu ilmekleri de ben bir toplayayım. Evet arkadaşlar, bakın bütün ilmeklerimi tekrar şişime aldım. Şimdi şu tarafta 26, burada 27, toplamda kaç ilmeğim oluyor? 25, 25, 50, 53 ilmeğim oluyor arkadaşlar. 53 ilmeğim var. Şimdi kolumuzu pembe ipimizle öreceğiz. Bakın şuradan hemen başlayacağız. Şurası örgümüzün düz tarafı. Bakın arka kolun olduğu yerden. Burası böyle, misinanın fazlası burada duracak arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Hemen pembe ipimizi buradan tur başlangıcı olarak başlayacağız. Bakın geliyorum. Hemen şurada ilk ilmeğe bakın. Şuradaki ilk ilmeğin olduğu yere batıyorum ve bir ilmek çıkartıyorum. Eğer bunu şişle yapamıyorsanız tığla yapabilirsiniz. Bir tane ilmek buradan aldım. Sonra geliyorum, bakın kol altındaki artırmalarımızın olduğu yer. Battım. Hatta bunu tığla yapalım. Bakın. Çıkardım. İkinci ilmeğim. Geldim yanındakine. Battım. Çıkardım. 3. (26, 26, 52) bir daha 53 dedik. 53 ilmek. Şimdi ne yaptı? 54, 55, 56. Geldim yandakine, battım. (57). Tam 60 ilmek çıkardım diğer taraftan. Bunu da aynı şekilde çıkarmam lazım. Geliyorum yandaki ilmeğin içerisine battım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 ilmek çıkardık. Hemen yanındakine battım. Bir ilmek çıkardım. 6. Bakın geldim yine şu gri kısmımın olduğu yere battım. Bir ilmek çıkardım. 7. 53 ilmeğim vardı. 55, 56, 57, 58, 59, 60 ilmeğim oldu. Şimdi şöyle yapacağız. 27 burada, 26 burada. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30. Bakın burası bizim tur başlangıcımız olacak. Tam şöyle ortaya denk gelecek. 1, 2, 3. Tam şurası. Buraya hemen bir işaretleyici takalım. Tur başlangıcımız çünkü önemli bizim için. 30 ilmek bir tarafta, 26, 27, 28, 29, 30 şöyle 4 ilmek burada, 3 ilmek diğer tarafta olacak şekilde ayracımı taktım. Burası benim tur başlangıcım arkadaşlar. Şimdi tekrar kontrol etmeye gerek yok. Burası 20 yok. 26, 27, 28, 29. Özür dilerim. Aklım karıştı. Şöyle baktığımızda 1, 2, 3. Evet, şurası tam
Bakın 3 ilmekten sonra. Burası tam tur başlangıcımız. Evet, buradayız. Şimdi bakın arkadaşlar, nasıl öreceğiz? Yine bakın şurası hep böyle duracak. Şimdi bu şişi öreceğim için şu şişi şöyle, bakın burası da böyle duracak. Eğer karıştırırım diyorsanız arkadaşlar, burayı şöyle, buraya da bir işaretleyici takabilirsiniz. Şimdi örmeye başlıyoruz. Düz örgülerle beraber toplamda 60 ilmeğimiz var. 60 ilmeğimizi örmeye başlıyoruz. Bakın. Dikkat etmemiz gereken şey şu, tur örgüye başlarken ipimizin bol olmaması, şuranın ayrık olmaması için böyle yapıyoruz. Şimdi bakın ne kadar kolay öreceğim. 1-2 sırayı beraber öreceğiz. Sonra hep böyle devam edeceğiz. Bakın 30 ilmeği şişimin bir tarafına aldım. Fazla olan misinayı dışarıda bıraktım. Ve önce 30 ilmeğimi örüyorum. Bakın burada robamızı örerken turumuzun olduğu yer vardı. Burada ipimizi kesmiştik ya, az önce gösterdiğim ip. Bakın bunu burada şöyle bağlıyorum ipime. Sonra da örgümün içerisinde gizleyeceğim. Şimdi 29, 30 olması lazım. Hemen sayıp kontrol edeceğim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Yanlış saydım yine. Nasıl saydıysam. Pardon, özür dilerim. 26, 28, 30 arkadaşlar. 30'a tamamlanmış oldu burası. Bakın. Tur başlangıcını şuraya ayırmıştık ya arkadaşlar. Biraz fazla çalıştım. Yoruldum. Kusura bakmayın lütfen. Bakın. Bununla 30 etti. Tekrar sayalım. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Şimdi burayı ördük, bitirdik. Ne yaptık? 2'ye ayırdık ya. Şimdi bakın burayı boşa çıkarıyorum. Şurada yine bir miktar misina bırakıyorum. Sonra geliyorum. Bakın diğer 30 ilmeğim burada. Bunu şöyle şişime alıyorum. Bakın. Ondan sonra şu örecek olduğum ipi, bakın şu ilmek açılmayacak şekilde şöyle tutuyorum. Bu önemli. Yoksa ilmeğiniz ayrık olur arkadaşlar. Ondan sonra geri kalan 30 ilmeği örüyorum. Toplamda 60 ilmek var. 30 böldük bunu. Şuranın tam 30 olması önemli değil ama aşağıdaki tur başlangıcımızın olduğu yer çok önemli. Çünkü kolumuzda eksiltme işlemi yapacağız arkadaşlar. Tam kolun alt orta kısmında sağdan ve soldan kesme yapmamız lazım. O yüzden oradaki tur başlangıcı bizim için önemli. Çünkü kesmeleri tur başlangıcının olduğu yerde ve tur sonunda yapacağız. O yüzden. Şimdi 30 ilmeği de bakın burada ördüm. Şimdi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27'si orada. Üçü de kol altından almış olduğum ilmekler. Şurada benim başlangıç ipim de olacak. Bunu biraz sıkı tutarak 1, 2, 3 ilmeği ördüm. Evet. Soru başardık. Şimdi şu başlangıç ipimi de şöyle bağlayacağım. Evet, sonra bunu yine gizleyeceğim. Şimdi birinci turu ördük. Burası tur başlangıcımız dedik. Burayı kaçırmayın arkadaşlar. O yüzden şöyle birkaç sıra en azından işaretleyici takın. Bakın arka tarafta yine
misinamın tamamını böyle çekmiyorum. Bir kısmı orada duruyor. Çünkü oranın da dönüş yeri orası. Çünkü şu şekilde örmemiz gerekiyor. Yoksa zorlanırız örerken. Şimdi ikinci tura başlıyoruz. Bakın. Geldim. Bu ilmekleri hiç örmemiştim. Sadece çıkarmıştım. 4 ilmeğim vardı burada. Önce bu 4 ilmeğimi ördüm. Sonra devam ediyorum. Misinamın olduğu yere kadar 30 ilmeğim var. Evet, şimdi şişimin her iki tarafında da 30'ar, toplamda 60 ilmeğim var ve bu 60 ilmeği 15 tur boyunca bu şekilde öreceğiz. Bakın geldim buraya. Bakın. Şuradaki şişi, bakın örecek olduğumu alıyorum. Buradan da bir miktar bırakıyorum. Bakın gördünüz mü ne kadar kolay. Örgümü çevirdim. Şimdi bu tarafı öreceğim. Bakın şişe aldım 30 ilmeği. Başlıyorum. Yapmam gereken neydi? Şu ipi biraz şöyle sıkmak ilmeği. Yoksa orası arkadaşlar o ilmek bol olur. Şimdi diğer 30 ilmeğimi örüyorum. İkinci turumuzu böylece tamamlayacağız. Birbirinin aynı şekilde hiç değişmeden 15 tur boyunca öreceğiz. Sonra kolda kesme yapacağız. Şöyle güzel bir kol kesimi yapacağız. Kalıbım çok güzel oldu. Onu uygulayacağız arkadaşlar. İlk kesmemizi 15 turun sonunda yapacağız. Sonraki kesmelerimizi 10 turda bir tekrarlayacağız. Evet, bakın ikinci turum da bitti. Şimdi bir kez daha göstereyim. Bakın. Çekiyorum fazla olanı. Burayı öreceğim için. Bakın tur başlangıcımın işareti de orada. Bunu yukarıya doğru çekiyorum. Bunu aşağıya doğru çekiyorum. Ama burada da bir miktar yine misine bırakıyorum ki rahat örebileyim. Şimdi üçüncü turu örüyoruz. Yine beraber başlayalım. Bakın ipi sıktım burada. Ve öyle örmeye başladım. Eğer bu ipi burada ya da şu üst kısımda sıkmazsanız arkadaşlar ilmeğiniz bol olur. Nasıl olur göstereceğim. Çünkü ben bu hatayı bir kere fark etmeden yaptım. Normalde çok dikkat ediyordum ama fark etmeden bir ilmeği biraz bol bırakmışım. Hemen göstereceğim onu da. Şunu bir kez daha döneyim. Bakın 30 ilmeğimi ördüm. Bakın. Bunu özellikle birkaç kez göstermek istedim ki aklınız karışmasın. Bakın örecek olduğum ilmekleri şişe alıyorum. Örecek olduğum şişi de böyle boşa çıkarıyorum. Arkada da bir miktar yine kalıyor. Bakın. Sıkıyorum. Normalde bol kalıyor. Görüyor musunuz? Sıkıyorum. Sıkı sıkı olduğuna emin olduktan sonra örüyorum. Hep birbirinin tekrarı olacak şekilde toplamda 15 tur aynı şekilde öreceğiz ve kesmelere başlayacağız. Şimdi ben şu turu tamamlayayım. Diğer kolda ipim bol kaldığında, kazayla bol bıraktığımda ne olduğunu size göstereyim. Evet, yine turumu tamamladım. Bakın şimdi arkadaşlar, tam şurada. Görüyor musunuz? Bakın. İpi bol bıraktığım için ne oldu? Bunu yedirmeye çalışacağım şöyle. Eğer kazayla sizin de olursa aynı şeyi yapabilirsiniz. Yani örgüyü şöyle
sağa sola dokularını esneterek yedirmeye çalışın. Ne kadar düzelirse artık. Bakın biraz fark etti ama önemli olan bu hatayı yapmamak. Yani bakın ördüm. Şurada gözümden kaçtı yani. İnsanlık hali, yapılacak da bir şey yok. O yüzden üstüne basa basa gösterdim. Bakın görüyor musunuz? İlmek daha bol kaldı yani. Çok dikkat etmeme rağmen oldu. Evet, şimdi ne yaptık? Biz başladık. 60 ilmeğimiz var. Bakın 15 tur boyunca ördükten sonra kesmeye başlayacağız. Bakın sonra 10 tur arayla kesimleri tekrarlayacağız ve kol lastiğiyle bitireceğiz. Çok da kolay ve keyifli olacak. Kalıbımız da çok güzel. Evet, ilk kesimi göstereceğim arkadaşlar. O yüzden 15 turu tamamlayalım. Sonra birlikte devam edelim. Arkadaşlar tam 15 tur ördüm. Bakın sayalım. Pembeyle başladık turumuza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tur ördük. Şimdi ilk kesimimizi yapacağız. Bakın tur başlangıcının olduğu yerdeyim. Tam bu kol altımızın olduğu yerde sağda ve solda kesim yapacağız. Bakın ipimi sıkıca tuttum. Önce ilk ilmeğimi ördüm. Tur başındaki ilk ilmeğimi ördükten sonra bakın ikinci ve üçüncü ilmeği şöyle soldan sağa doğru birlikte örerek kestim. Burada 29 ilmeğim kalmış oldu. 30 ilmeğimiz vardı ya. Şimdi önce kalan ilmekleri örüyorum. 29 ilmek kaldı bu tarafta. Evet, ilmeklerimi ördüm. Bakın burada misinamın fazlasını çıkardım. Örgümü çevirdim. Şimdi burada diğer tarafta 30 ilmeğim var. Bu 30 ilmeğin 27 ilmeğini yine şu ilk ilmeği sıkıca örüyorum. Dikkat ediyorum boşluk kalmamasına. 27 ilmeğini örüyorum. Son 3 ilmek kalınca bir eksiltme de burada yapacağım. Evet, bakın 27 ilmeği ördüm. Son 3 ilmeğim kaldı. Bu ilk 2 ilmeğin yönünü değiştiriyorum. Eğer sizin de ilmek yönleriniz terse bu şekilde değiştirin. Sonra sağdan sola doğru 2 ilmeği birlikte ördüm. Tur sonunda son bir ilmeğim var. Onu da örerek turu tamamladım. Şimdi tekrar örmeye devam edeceğiz. 30 ilmekten 2 ilmek eksiltmiş olduk. Birini sağ tarafta, birini sol tarafta olacak şekilde. Şimdi 58 ilmeğimiz kalmış oldu. 10 tur boyunca arkadaşlar, bakın yine yeni tura başladım. 10 tur boyunca var olan 58 ilmeğimi öreceğim. 10 turu tamamladıktan sonra yine aynı şekilde kesim yapacağım. Tur başından bir ilmek öreceğim. Sonra ikinci ve üçüncü ilmeği birlikte örerek bir ilmek eksilteceğim. Ardından tur sonunda 3 ilmeğim kalınca
2 ilmeği birlikte, eğer ilmeklerinizin yönü tersi, önce ilmeklerinizin yönünü düzelteceksiniz arkadaşlar. Ondan sonra 2 ilmeği birden sağdan sola doğru kesim yaparak keseceksiniz. Bunu toplamda 5 kez yapıyoruz. Şu ilk yaptığımızla beraber 5 kez yapıyoruz. Ondan sonra zaten bilek kısmına gelmiş olacağız arkadaşlar. Bilek kısmında da birkaç ilmek eksilteceğiz. Ve sonra lastik kısmını da örerek artık kolumuzu da tamamlamış olacağız. Şimdi kesim yaptıktan sonra bir tur boyunca örmüş oluyorum 58 ilmeğimi. Bakın hemen göstereceğim, nasıl sayacağınızı da göstereceğim. İster işaretleyici takın arkadaşlar, isterseniz şöyle benim yaptığım gibi. Bakın kesim yaptıktan sonra şunu gördükten sonra 10 saymanız da yeterli arkadaşlar. Bakın şu kesime bakın. Ben öyle yaptım. Yani 9 tur o zaman örmüş oluyoruz. Bakın şu kesimi gördükten sonra bakın ilmeğimiz düz gidiyor. 1 2. Aslında biz bir tur ördük ama şuradan sayınca 2 yapıyor. 9 tur örelim. Çünkü burada öyle yaptım bakın. Bakın şunu gördükten sonra, hatta şurada daha mı belirgin? Evet. Bakın kesimi yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tur ördüm ve kestim. Yine bakın kesimden sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tur ördüm. Yani 9 tur dönüyoruz. Bunu kestikten sonra şurada düz görünen ilmeği saydığımızda 9 tur yapıyor. Bu şekilde kolumuzu 5 kez keselim. Birinci kez kestik. 4 kez daha keselim. Ondan sonra tam şuraya denk geliyor. Bakın. Kol lastiğinde biraz azaltma yapacağız. Kol lastiğimiz de arkadaşlar bakın benim kolum bile girebiliyor. Yani böyle rahat bir kol lastiği çalışacağız. Evet, kesimlerimizi bitirelim ve devam edelim. Arkadaşlar 10 sıra ördükten sonra 10 tur şu kestikten sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sayarak 10 tur ördükten sonra bakın bu ilki, sonra 10 sıra ördüm, kestim, 10 sıra ördüm, 10 sıra ördüm ve kestim. Toplamda 5 kez kestim. Şu anda 5. ve son kez kesim yapıyorum. İlk ilmekten hemen sonra tur başında 2 ilmeği birlikte ördüm, döndüm. Şimdi tur sonunda 3 ilmeğim var. İlmeklerimin yönü ters olduğu için düzelttim ve 2 ilmeği birlikte kestim. Son ilmeğimi de örerek turu tamamladım. Artık kol kesimlerimiz bitti. Toplamda 5 kez kestik sağda ve solda. Yani 10 ilmeğimiz eksildi. 60 ilmekle başlamıştık kol çalışmamıza. Şu an 50 ilmeğimiz var. Bu var olan 50 ilmeğimizi bir tur boyunca düz örgülerle örüyoruz. İkinci turda eksiltme yapacağız arkadaşlar. Toplamda 6 ilmek eksilteceğiz ve 44 ilmekle beraber lastik örmeye başlayacağız. Lastiğimizi örerken de şiş numaramızı yarım numara azaltacağım. Eğer sizin yarım numara küçük şişiniz yoksa arkadaşlar, aynı şişle sıkı örmeye dikkat ederek örebilirsiniz. Ama yarım numara küçük şişiniz varsa ya da 1 numara da olabilir. Küçük şişiniz varsa onunla da lastiğinizi örebilirsiniz. Evet, 25 ilmek ördüm bir tarafı. Şimdi diğer tarafta da 25 ilmeğim var. Düz örgülerle turumu tamamlıyorum.
Evet, turumu tamamladım. Şimdi yeni turda toplamda 6 ilmek eksilteceğiz ve bizim 44 ilmeğimiz kalacak. Beraber yapalım. Ve 5 ilmek örüp bir ilmek keserek başlayalım. 1 2 3 4 5 ilmek ördüm. Sonra sıradaki 2 ilmeği birlikte ördüm. 1 ilmek eksilttik. 1 2 3 4 5 ilmek ördüm. Sonra sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek kestim. 2 1 2 3 4 5 ilmek ördüm. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek kestim. 3 4 ilmeğim kaldı bu tarafta. Bunları örtüm. Şimdi aynı şeyi diğer tarafta yapalım. Dört ilmek örerek bu kısmı tamamlamıştık. Şimdi 4 de burada örelim. 1 2 3 4 ilmek ördüm. Sıradaki 2 ilmeği birlikte ördüm. Sonra 1 2 3 4 5 ilmek ördüm. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek kestim. 2 de burada kesmiş olduk. Arkadakilerle 5 etti. Son bir tane keseceğiz. 1 2 3 4 5 ilmek ördüm. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Toplamda 6 ilmek kestim. Bakın 1 2 3 4 5 ilmekle de turumu tamamladım. Şu anda şişimde 44 ilmeğim kalmış oldu. Şimdi yarım numara küçük şişimle beraber lastik çalışmama başlayacağım. Tıpkı etek lastiğindeki gibi kol lastiğinde de çiftli lastik çalışacağım. İlk 2 ilmeğimi düz örerek başlıyorum. 2 düzden sonra 2 ilmek ters. Sonra 2 düz, tekrar 2 ters. 2 düz, 2 ters. 2 düz, 2 ters. 2 düz, 2 ters. 2 düzle bu tarafı tamamladım. Şimdi diğer tarafı öreceğiz. En son 2 düz örmüştük. Şimdi 2 tersle devam edeceğiz arkadaşlar. Yine şu ipimi sıkı tutuyorum. Bolluk kalmasın diye. 1 2 ters, ardından 2 düz. Sonra 2 ters, ardından 2 düz. Tekrar 2 ters, ardından 2 düz. 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz ve 2 tersle beraber turu tamamlamış oldum. Lastiğimizin birinci turunu tamamlamış olduk arkadaşlar. Bundan sonra düzlerin üzerine düz, terslerin üzerine ters olarak tıpkı etek lastiğimizin aynısını 12 tur boyunca öreceğiz. Birinci turu ördük. 2 4 6 8 10 12 tur öreceğiz. 13. turda tıpkı şu kesimin aynısını yaparak bitireceğiz. Bu şekilde örelim, bitirelim. En son arkadaşlar şurada bir bağcık çalışmamız var. Bu bağcık çalışmamızı yapacağız. Onu da hemen göstereyim.
Arkadaşlar bağcığınızı isterseniz burarak, isterseniz çift kat ipinizle zincir çekerek yapabilirsiniz. Ben zor olanı size göstereceğim. Eğer çorap şişleriniz varsa, bakın kaç milimetre bu? 3,5 milimetre 20 santimlik çorap şişi. Ben bununla beraber öreceğim. Biraz emek istiyor ama çok da keyifli örülüyor. 3 ya da 4 ilmekle örebilirsiniz arkadaşlar. Eğer ince olmasını istiyorsanız 3 ilmekle. Eğer biraz daha dolgun bir bağcık olmasını istiyorsanız 4 ilmekle örebilirsiniz. Şimdi 4 ilmekli olanı göstereyim size. Bakın şişime 4 tane ilmek attım. Şişimin ucuna doğru bu ilmekleri taşıdım. Bakın ipim bu tarafta. Geliyorum. İpi bu tarafa kendime doğru alıyorum. Ve bu 4 ilmeği düz örgü olarak örüyorum. Bir sıra ördük. Bakın yine şimdi şişin şu uç kısmına ilmekleri alıyorum. Sonra tekrar 1 2 3 4 ilmeğimi örüyorum. Hep aynı şeyin tekrarı bakın. 1 2 3 4. Bakın kordon halinde oluşmaya başladı. Yine ittim uca. O yüzden şu çorap şişi bize lazım. Çünkü iki ucunun da açık olması lazım ki tekrar ilmekleri şöyle şişin ucuna gönderebilelim. Bakın yine aynı şey. Hep aynı şeylerin tekrar. Birkaç sıra daha öreceğim. İyice belli olacak. Arkasını da göstereceğim. Şu ipi hep bol bırakmadan arka taraftan öne doğru gergin bir şekilde alıyorum. Sonra var olan ilmekleri böyle örüyorum. Tekrar ucu aldım. İlk ilmekte dahil var olan ilmeklerin tamamını örüyorum. Son bir kez göstereceğim. Evet, bakın bu kalınlıkta böyle dörtlü gayet de güzel oldu. Üçlü yaparsanız biraz daha ince olur. Bakın arkadaşlar, önü arkası bu şekilde. Bunu da arkadaşlar ne yapacağım? Hemen söyleyeyim. Şimdi şunun uzunluğu 20-20-40 santim. 40 80-90 santim arkadaşlar. 1 metreden kısa olacak şekilde öreceğim ki şu 40 santimi içeri girecek. Artan 40-50 santimle beraber de böyle bağcığımıza bir bağlama yapabilelim. O şekilde 80-90 santim. Muhtemelen ben 90 santime tamamlarım. Biraz uzun olsun diye. Bu şekilde öreceğim. Nasıl bitirildiğini yine göstereceğim size. Nasıl kapatacağımızı da yine göstereceğim. Evet, şimdi lastiğimizi bitirelim. Şu bağcığımızı örelim. Sonra beraber devam edelim. Arkadaşlar kolumu 12 sıra lastik olacak şekilde ördüm. Sonra etek kısmımızdaki gibi örerek kesme tekniğiyle kestim ve bitirdim. Kordon çalışmamı da bakın ördüm. Kaç santim ördüğümü söyleyeyim. Biraz böyle uzun uzun ördüm. Uçlarına düğüm atmayı düşünüyorum. Şöyle ikiye katlanmış haliyle şöyle ölçtüğümde bakın arkadaşlar
45 tam 90 santim uzunluğunda bir bağcık çalışmış oldum. Şimdi bu bağcığı nasıl kapatacağız onu da göstereyim. Bakın en son ördüğüm ipim yine arka tarafta. Geliyorum. Şu iki ilmeği birlikte örüyorum. Ardından sıradaki iki ilmeği birlikte örüyorum. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerine geçiriyorum. Şu son ilmeği bir kez daha ördüm. İpimi biraz uzunca bıraktım ve kestim. Bu ipleri içeriye alacağım ama şu bağcığımı geçirdikten sonra bunu yapacağım arkadaşlar. Bakın şimdi şu bağcık çalışmamı isterseniz bir çengelli iğne yardımıyla, isterseniz tığınızla beraber geçirebilirsiniz. Bir uçtan sokacağız, diğer uçtan çıkaracağız arkadaşlar. Hemen geçirip geliyorum. Zaten artık her şeyimiz bitti. Kameramı da ayarlayayım. Şöyle son halimizle kazağımızı bir görelim. Arkadaşlar şu bağcığı iple tığla geçirmeyi göstereyim size. Onu da belki yapamayan arkadaşlar olur. Bakın ipimi biraz uzun bırakmıştım. Elimde de bir tığım var. Şimdi geliyorum şu bağcık yuvamın olduğu yere tığımla batıyorum. Bakın ipim burada. Tığıma takıyorum ve çıkarıyorum. Bakın yürütüyorum. Görüyor musunuz? Şöyle birkaç sefer daha yürütünce zaten bitecek. Beraber yapalım. Tığımı şu uzanabildiğim mesafe kadar geriden batıyorum. İpi çıkartıyorum. Yine aynı şeyi yapalım. Bakın buradan çıkardım. Evet. Son olarak da çıkış yuvamızın olduğu yer. Bakın bağcığımız geçmiş oldu. Gördünüz mü? Şöyle iki bağcığın boyunu aynı olacak şekilde ayarladım. Şimdi göstereyim ne yaptığımı. Bak. Şimdi şu ipi gizleyeceğiz arkadaşlar. Geliyorum. Bağcığın şöyle içinden batıyorum. Yukarıya çıktım. İpimi tığıma aldım. Böyle içeriye çektim. Bakın. Bir tanesini geçirdik. Fazla ipimi kestim ve bitti. Aynı çalışmayı yapıyorum. Yine geliyorum. İlmek arasından giriyorum. Çıkıyorum. Bakın bunu da yürüttüm. Gördünüz mü ne kadar düzgün oldu. Fazlasını aldım. Şu bağcıkların uç kısmına şöyle güzel görünmesi için sadece dekoratif amaçlı böyle düğüm attım. Evet. Şimdi kameramı ayarlayayım. Şu son halimizi bir görelim. En boy ölçüsü vereyim size. Evet arkadaşlar, ekranıma çok fazla sığdıramıyorum. Yine çünkü büyük bir çalışma oldu. Şöyle yukarı aşağıya çekerek gösterebilirim. Bakın kocaman bir kazak çalışmamız oldu ve çok da güzel oldu. Kız ya da erkek çocuklarınızın tamamına örebileceğiniz çok güzel ve kullanışlı bir çalışma. Arka kısmımızda bakın böyle. Her şeyle çok güzel olmuş oldu. Ben çok beğendim. Umarım siz de büyük bir keyifle örersiniz arkadaşlar. Özellikle örgüyü bitiren arkadaşlar, sizlerin yorumları benim için çok önemli biliyorsunuz. Ören arkadaşlarım mutlaka yorumlarını bekliyorum. Kaç yaşa ördüler? Nasıl oldu? Örerken
kolay mı oldu, zor mu oldu, açıklayıcı yaptığım açıklamalar yeterli oldu mu? Bunlar hakkında yorum yaparsanız çok sevinirim. Şu bağcık kısmını şöyle bağlayarak kullanabilirsiniz. O biraz dekoratif amaçlı. Arkadaşlar pembe ipimden 1,5 yumak kadar ip kullandım. Gri ipimden de arkadaşlar yarım yumaktan biraz fazla. Yani yarım yumak şu gri kısma 1,5 yumak, 2 yumağa yakında alt kısma ip gidiyoruz, kullanıyoruz. Çünkü büyük bir çalışma. Yani bu şimdi kaç yaşı olur? Kaç yaşı olur? Yani neredeyse benim oğluma olur, öyle söyleyeyim. Rahat bir 5, 6, 7 yaş büyüklüğünde oldu. Hemen şöyle tuttuğumda bakın 36 santim enim var. Omuzdan etek ucuna kadar uzunluğum tam şurada, roba başlangıcının oradan 40 santim. Şu bağcıklı kısımdan aşağıya ölçtüğümde de şöyle ölçtüğümde de arkadaşlar 48 santim uzunluğumuz var. Kolumuz yine uzun bir kol çalışması. Robadan ölçtüğümde 35 santim uzunluğunda kolumuz var. Şu kol altından ölçtüğümde de arkadaşlar 25 santim uzunluğunda yine kolumuz var. Evet, bütün ölçüleri verdim. Şurayı verdim mi çok emin değilim. Şu arkadaşlar, şu gördüğünüz boğaz kısmı benim başımdan geçiyor. Onu ölçü olarak kabul edin. Şimdi kaç santim olduğunu da söyleyeyim size. Tam 20 santim ikiye katlanmış halindeki genişliğimiz. Evet, sanırım atladığım bir şey olmadı. Çok kolay ve çok keyifli. Ben ördüm. Eminim ki siz de aynı keyifle ve aynı kolaylıkla örebileceksiniz. Daha önce misinalı şiş kullanmadıysanız çok kolay bir model. Özellikle örnek çalışması yapmadım. Sadece renk geçişleri yaparak dümdüz ördük. Misinalı şişle örgüye geçip örgü örmeyi öğrenmek isteyen arkadaşlar için bence oldukça güzel bir çalışma oldu. Beğeni ve yorumlarınızı her zamanki gibi bekliyorum ve bir sonraki çalışmamda görüşebilmek dileğiyle her birinize sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum. Hoşça kalın.